Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, bütün insanlığı şaşırtacak bir hal alabilir. Kemal Atatürk. Ön Türk Akademisi, Türk olmayı üst kimlik, tüm Türkleri eşit, Atatürk'ü doğal lider, akıl ve bilimi rehber olarak kabul eden, ayrımcılığı reddeden, çağdaş evrensel değerlerden vazgeçmeyen, Türk dili, tarihi ve kültür değerlerinin ortaya çıkartılması, araştırılması ve tanıtılması için çaba harcayan akademisyen ve araştırmacıların gönüllü olarak bir araya geldiği bir topluluktur. Birliktaylarımızın tüm hakları saklıdır. Ön Türk ve Çam Limanı Akademilerinin Birliktay konuğumuzun izni olmadan kullanılamaz. Konuklarımızın Birliktaylarımızda dile getirdikleri kendi özgün görüş ve fikirleri olup topluluğumuzun ortak görüşlerini yansıtmak amacında değildirler. Amacımız konuklarımıza özgür bir konuşma ortamı sağlayarak gerçek Türk tarihinin gün yüzüne çıkarılmasına yardımcı olmaktır. İyi akşamlar diliyorum herkese. Necati Hocama da tekrardan hoş geldin diyorum. Evet hocam, şimdi Necati Hocamız da kendisi Karadenizlidir hocamızın. Onu belirteyim. Ve biz bu işte daha önceki bir Zoom programı yapmıştık destanlarla ilgili. Orada soru olarak sormuştum ben bu Karadeniz'den kısa bir bahis yani Karadeniz'in kimliği konusunda bir konuşma olmuştu. Evet. Evet, orada da bir ötekileştirme durumu yoktu. Gayet güzel bir cevap vermişti Necati hocamız. Bugün de Karadeniz'in Türklüğünü, yani Karadeniz derken maalesef bir Pontus iddiası var. O iddiayla giriliyor. İşte maalesef siyasilerimizin de kullandığı, işte Osmanlı'da Lazistan'dı burası, bu gerçektir gibisinden bir söylem de var. Bugün Necati hocamız Karadeniz'de biz ne zaman vardık? Türkler ilk ne zaman geldi? Bunun sorunu cevaplayacak bize. Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in tarihini, Türk tarihini bize anlatacak bugün. Normal olarak hocamızın konuşması sırasında soru almayacağım. Yani benim dışında kimse sormayacak. Konuşma bittikten sonra sorularınızı yine ortaya bekliyorum. Onlara sırasıyla tek tek hocamıza soracağım. Hocam buyurun, söz sizin. Evet. Bütün dostları selamlıyorum. İşte benimle beraber galiba 55 kişiyiz şimdi. Kıyafetim için özür diliyorum, şeklim için. Bugün Ordu'dan sesleniyorum ben size. İşte daha önceki arkadaşlar bilirler. Klasik bir masam vardır benim. İşte o çalışma odamdan veya çalışma laboratuvarından. Orası değil, Ordu'dan, yani Karadeniz bölgesinden beraberiz sizlerle. Alan araştırmasından yeni geldim. Şeklim falan da biraz belki bozuk olabilir. Özür diliyorum. Bir de özür dileyerek başlamak istiyorum. Ben o videoyu falan hesaplayamadım. Bu sabah bir şey gördüm. Galiba YouTube'da, yani bir konuşmamı çekerek YouTube'a yüklemişler ve şeyde gördüm orada. İşte bunlar diye başlıyorum, Lazları kastederek. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Bu ülkede hiç kimse başkası değildir. Bu ülkenin herkes vatandaşıdır. Hiç kimse kimseyi dışlayamaz. Hepimiz eşit haklara sahibiz. Hiçbir şekilde
Bu ülkenin insanı bir başkası olarak değerlendirmedim. Böyle bir hakkım da yok. İşte bunlar demişim, işte Ardeşen Lazları kastederek Fındıklı, işte o civarda yaşıyorduklarını ve nüfuslarını söylemişim. Bir arkadaş da bunların keşke hocamın adını da yazsaydınız falan demiş. Benim adım Necati Demir ama ben gerçekten hiç kimseyi dışlayarak bir şey söylemek istemedim. Üzüldüm de onu belirterek başlamak istiyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu ülkenin bütün vatandaşları eşittir. Hiç kimse başkası değildir. Hepimiz aynı haklara sahibiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Zaten bunu belirleyebilecek bir şeyim de yoktur, hakkım, hukukum. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası da bellidir. Bütün halimizde anayasayı peşinen halk oylamasından geçen anayasaya da e, tamamen tabiiz. Yani şey o. Şimdi bu Karadeniz bölgesi tarihiyle ilgili açıklamalara başlamadan önce iki şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi bu Ünal Bey'in başa koyduğu bir çok güzel bir müzik gösterisiyle ilgili. Onunla ilgili bir açıklamada bulunmak istiyorum. Niye öyle bizim müziğimiz? Gerdizi, yani İranlı bir yazar, Gerdizi, Türklerin kurtlarla ilgili ahbaplığını ya da bağlantısını açıklamak üzere bir bölüm yazmış. Onu bir tesadüfen gördüm. Bu arada önümüzdeki günlerde Türk Kimdir diye bir kitabım çıkacak ve herkesin ezberini bozacak şekilde. Yani bu şekilde. Yani kimsenin ezberini bozmak diye bir niyetim yok da yıllardır işte çalışıyorum falan, bu bulduğum ilginç şeyleri de bir araya topladım, onlarla ilgili. Bunlardan bir tanesi de bu müzikle ilgiliydi de. Şimdi Ünal Bey'in paylaşımını görünce onu izah etmek için kendimi borçlu hissettim. Gerdizi diyor ki bu şeyin Yafes'in oğlu Türk, yani bir numaralı Türk, yani çok hastalanır. O kadar çok hastalanır ki artık ölecek o çocuk, yani çok küçük de bir çocuk. Yafes'in annesi ya da Nuh'un hatunu işte bu çocuğu kurtarabilmek için falan bir tür işte pek çok girişimde bulunuyor. Ancak çocuk artık ölecek, yani bir halle iyileştiremiyorlar. Türk, bir numaralı Türk. Birisi diyor ki buna dişi kurt sütüyle karınca yumurtasını karıştırıp ilaç yaparsanız bu belki iyileşecek. Bir Arap kaynağından ve İranlı yazar Gerdizi'den okudum ve binli yıllardan önce bu şey, yani bu bahsettiğim bilgi. Kadıncağız kurt sütüyle karınca yumurtasını birleştirerek ilk Türk, yani bir numaralı Türkiye yediriyor ve işte bir rivayete göre bir ay, bir rivayete göre bir hafta bu sütü, yani kurt sütüyle karınca yumurtası karışımını içirdikten sonra çocuk iyileşiyor ve Türk denilen, işte hepimiz yani ön Türk vesaire falan hep beraber konuşuyoruz. Türk'ün dünyaya tutunması kurt sütü ve karınca yumurtası ile. Yani bizim kurtla ilgili bağlantımız ta bir numaralı Türk'ün kurtla ilgili, işte onun hayatta kalmasını sağlamakla ilgili. Şimdi Gerdizi devam ediyor. Şimdi diyor ki kurt sütü ve karınca yumurtası ikisinin karışımı şunları getirdi Türklere. Birincisi Türklerde bu arkadaşlar tüy dökücülerin tamamında karınca yumurtası varmış. Ben de sonradan öğrendim. Yani bildiğim bir şey değildi. Türklerde tüy az olur diyor. İkincisi Türkler çok öfkeli olur çünkü kurt sütüyle ayakta kaldıkları için. O kurt sütü onların öfkeli olmasını sağladı. İkincisi karınca yumurtası onların tüylerini döktü. İnsanların öfkesi kıl diplerinden çıkar diyor. Türklerde kıl az olduğu için öfkelerini çıkaracak bir mekanizma yok. O yüzden çok öfkeli olurlar. Üçüncüsü diyor ki bunların müziklerinde de bu içtikleri kurt sütünün izleri vardır diyor. Bütün müziklerinde diyor şey var, yani bu kurt sütü. Arkadaşlar dahasını söyleyeyim, ben de yeni öğrendim, yani bilmiyordum. Diyelim ki bir süt elde ettiniz de mayalayacak kadar elinizde bir şey yoksa
karınca yumurtası atarak sütün içerisine bunu mayalayabiliyormuşsunuz. Yani kurt sütüyle ya da sütle karınca yumurtası birleştiğinde ikisi birden şey olabiliyormuş. Yoğurt olabiliyormuş. Yani yoğurdu icadımız da bizim ilk Türkiye kadar gidiyormuş. Yani bu böyle bir durum var. Yani ilk, bu Niye Kurt sesi var müziğimizde. Gerdiğizinin de buyurduğu gibi o oradan kaynaklanıyormuş. Bunu açıkladıktan sonra bir başka şey açıklayacağım Karadeniz tarihiyle ilgili. Artık genel Türk tarihinden Karadeniz tarihine geçtik. Şimdi arkadaşlar çok tuhaftır. Pek çok meslektaşım da vardır. Ben aslında tarihçi değilim, Türk dili hocasıyım. Fakat gülüyorum, hep gülerim yani. Niye? Bizim önümüze bir çerçeve koymuşlar. Yani tarih mi? Tarih, evet. Şu çerçeveye göre tarihinizi yazacaksınız adam gibi. Bunun dışına çıkarsanız sizi bir halde tekerinizi patlatıyorlar. Yani ya işte mesela ben birkaç ay önce çok 33 sene boyunca 35 sene boyunca yayınladığım 10 cilt masalı dünya rekoru yayınladım. Yer yerinden oynadı. Ama tarihle ilgili bir şey konuştuğum zaman şey diyorlar. Tarihi masal kitabı gibi yazdıysam falan filan işte teker patlatıyorlar falan. Ben eğer Tanrı ömür verirse ben bu dünyanın tarihi gidişini ya da tarih yazılışını değiştireceğimi umuyorum. Yani böyle bir iddiam var. İstedikleri kadar yıpratmaya çalışsınlar, yıpratacakları bir şey de yok. Yaptığım her çalışma benim dünyada böyle ses getirecek hal. En son Oğuznameleri yazdım biliyorsunuz. Türkiye'de yayımlandı. İşte kitaplar, Türkiye kitaplarını satan, pazarlayan, %40'ını pazarlayan kitap yurdunda yaklaşık 40 gün benim yazdığım Oğuzname, 18 ciltlik Oğuzname en fazla ilgi gören kitap olarak durdu orada birinci sırada. Demek ki olunca oluyor. İstedikleri kadar bu şekilde teker patlatmaya çalışsalar da demek ki insanlar bir halde şeyi kabulleniyorlar. Benim için tarih yazmak, tarihi değerlendirmek için bu yıl bir dönüm noktası. Buraya kadar hazırlık sayılabilir. Bu sene tatilden döndükten sonra yeni bir tarih çalışması ya da hazırladım her şeyi. Oğuz Yabgu Devleti, Türk İş Devleti, Çin'in içerisinde kurulan 16 Türk Devleti geriye doğru giderek işte Ahmet Yesevi Külliyatı gibi Alper Tunga Destanı'nın yeni bulduğum nüshalarıyla beraber yayınlanması gibi çeşitli projelerim var. Bu şekilde devam edeceğim ama ben şeyi değiştireceğimi düşünüyorum. O tarih çerçevesi yani Avrupalıların önümüze koyduğu bir çerçeve var, bir kalıp var. O kalıbı patlatacağımı düşünüyorum. Yani hiç değil, şöyle bir düşüncem var. Ne olur bilemiyorum ileriki günde. Şimdi döndük Karadeniz tarihine. Tekrar söylüyorum, eğer bu Avrupalıların bizim önümüze koyduğu bu tarih çerçevesi içerisinde değerlendirmemi düşünüyorsanız o zaman kötü ama düşünmemi bekliyor da eğer ben onların çerçevesine uymadığım için eleştirecekseniz şimdiden aslında rahatsız etmek istemiyorum. Yani çünkü farklı şeyler anlatacağım. Peki sevgili arkadaşlar bu kadar girişten sonra şimdi bir şey anlatacağım size. Bizde de tam olarak bu Etniki Eterya örgütünün Yunanistan'da kurulan bildiğiniz Etniki Eterya örgütünün ne zaman kurulduğu ve ne gibi faaliyetler olduğunu gerçekten belirleyebilmek mümkün değil. Şimdi işte çeşitli ansiklopedilere bakarsınız. Her biri ayrı şey söyler. Şimdi bunun üzerinden Karadeniz tarihini anlatacağım. Etniki Eterya örgütü bildiğiniz örgüt. Yunanistan'ın 1 metre toprağı yokken, Yunanistan diye bir ülke yokken, Yunanistan diye bir şey bilinmiyorken 3 tane adam, papaz veya işte nedir terörist bir araya geliyor. Bir örgüt kuruyor. Etniki Eterya. Onun bir öncesi falan da var da şimdi konuyu dağıtmamak açısından uzatmak istemiyorum. Bir kısmı 1802, bir kısmı 1814 falan bir Etniki Eterya diye bir örgüt kuruluyor. Yunanistan'ın 1 metre falan toprağı yok ya da
Yunanistan diye bir şey yokken ya da Yunanistan'ı Yunan falan diye de kimse dünya üzerinde böyle bir kelime bilmiyorken bir örgüt kuruluyor. Örgüt 12 tane madde belirliyor arkadaşlar. Diyor ki bizim amacımız şudur. Bir, Mora Adası'nın bağımsızlığı. 2, Girit'in Mora'ya bağlanması. 3, 12 adaların Mora'ya bağlanması falan filan. Batı Anadolu'nun Yunanistan'a bağlanması, Yunanistan'ın bağımsızlığı falan 12 tane madde var bunda. Bu maddelerden bir tanesi de Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Devleti kurulduğunun yani araştırılması ve duyurulması, dünya üzerine duyurulması. 12 madde. Şimdi bu arada bu İstanbul'un alınması, İstanbul'un başkent yapılması falan filan da var. Yani şimdi tam olarak 12 maddeyi işte bu alan araştırmasında olduğum için tam olarak işte mesela eğer masamda olsaydım bu 12 maddeyi tam olarak size işte 1, 2, 3, 4 diye şey yapardım da şimdi işte malzeme kıtlığı var falan. Bir de akşama kadar alan araştırmasında olduğum için. Ama konu olarak şu yani işte Mora'nın alınması ve Yunanistan'ın bağımsızlığının sağlanması, 12 adanın işte Mora'ya bağlanması, Yunanistan'a işte Girit'in bağlanması, Kıbrıs'ın bağlanması, Batı Anadolu'nun alınması, işte İstanbul'un daha sonra alınması ve başkent ilan edilmesi, Trabzon ve çevresinde Doğu Karadeniz bölgesinde Pontus Rum İmparatorluğu propagandasının yapılması ve vesaire falan ama 12 madde. Şimdi arkadaşlar ben söyleyince siz anladınız davayı. Evet, Osmanlı'nın içerisinde isyan çıkarırlar bunlar. Bak şunu söyleyeyim. Belki ileride aklıma gelmez. Yunanistan hala Eddiki Eterya kafasıyla idare edilir. Yani hiçbir şey değişmedi. 1800 arkadaşlar 2021 220 yıldır Yunanistan Eddiki Eterya kafasıyla idare edilir. O düşüncelerle idare edilir ve hiçbir şey değişmez. Ama bizde sabah alınan politikalar öğlen de değişir, akşam başka bir şey olur, öbür sabahleyin lanet edilir. Ama adamlar hocam ister inanın ister inanmayın 220 yıldır aynı kafayla devam ederler. O gelir iktidara, bu gelir iktidara falan hiçbir şey değişmez. Ama o şekilde devam eder. Bu işte mesela bir başka akşamda Bulgaristan'ın nasıl bağımsızlığını ilan ettiği vesaire falan bile insanoğlu Bulgar kelimesini bile bilmiyorken bir papazın yazdığı Bulgar tarihi üzerinden nasıl bir Bulgaristan kurulduğunu falan filan da başka bir zaman anlatırım. Bu ayrı ama Yunanistan'ı anlatıyoruz şimdi. Yunanistan ve Karadeniz bölgesi bağlantısını. Ne alakası var? Hiçbir alakası yokken buralarda bir sürü Pontus hikayesi falan anlatılır falan. Şimdi bu daha sonra biliyorsunuz Yunanistan işte Girit Adası Mora Adası'nın üzerinde kurulur. İşte Girit'in ilahı şu bu falan filan Kıbrıs'ta gitti. İşte nedir o 12 adalar başka bir türlü gitti. Biliyorsunuz Anadolu, Batı Anadolu ta Polatlı'ya kadar işgal edildi. Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dahi eğer Türk milletinin bağrından çıkmamış olsaydı siz manzarayı seyrederdiniz ya da seyredecek ve seyredecek bir gücümüz ve kuvvetimiz veya varlığımız olacak mıydı onu da bilemiyorum. İşte ileri geri konuşuyorlar falan da o kadar basit bir mesele değil. Sonuç itibariyle İstanbul'da biliyorsunuz alınacaktı. İstanbul Atatürk'ün tek mermi sıkmadan, attırmadan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dahiyane beyniyle biliyorsunuz herkes pılı pırtıyı topladı 16 Mayıs 1919'da geldikleri gibi gidecekler dediği gibi pılı pırtıyı herkes topladı çekti gitti oradan. Eğer onun dahiyane bir manevrası olmayaydı şimdi çok daha farklı yerlerde olacaktı bu mesele. Şimdi buradan dönüyorum Karadeniz bölgesine. Sevgili arkadaşlar Karadeniz bölgesi bu Eddiki Eterya örgütünün bildiğiniz 3 kişi tarafından kurulan ve hala Yunanistan devletinin birinci sınıf yani birinci derecede takip ettiği o amaçlar dahilinde bizim bu Karadeniz bölgesinde bir sürü dedikodu işte vurdu gitti aldı sattı satamadı gitti getirdi götüremedi gibi fonlanan bir sürü örgüt elemanı vardır bu bölgede.
Şimdi ben Orduluyum. İşte Karadeniz bölgesinin işte bizzati içinden yetişmiş çocukluğunu, işte doğumunu burada çocukluğu, gençliği geçmiş bir adam olarak merak ettim. Yani bu bölgenin tarihi nedir? Yani benim aslında tekrar söylüyorum, tarihçi değilim ben. Türk dili hocasıyım. Yalnız şunu söyleyeyim size, Türk dili çalışıyorken dolayısıyla bu dili konuşan kimdi? Bu bölgenin ağzının tamamını ben yazdım. Kitaplarım var işte, bakabilirsiniz şimdi Google'dan. Ordu ili ve yöresi ağızları, Giresun ili ve yöresi ağızları, Trabzon ili ve yöresi ağızları, işte Tokat ili ve yöresi ağızları falan. Anadolu'nun o konuşma Türkçesini beşte birini ben çıkarttım. Yani gitmediğim köyde yoktur bu bölgede. Ki bu nedir yani? Bu niye bu kadar bu iş bu bölgenin üzerine düşülür falan? Bir de şunu da söyleyeyim mesela bu işte yaramaz ağızlı bölücü tipler e, bilmem kaç yerden fonlanırken biz garip efendim hiçbir kurum, kuruluş ve kişide zerrece bir yardım almadığımız hatta kendi kurumlarımız, kuruluşlarımız ve tarafından da bilinçli veya da bilinçsiz engellenmeye çalıştığımız sadece bu çalışmayı sürdürmemizin gözümüzün karalığına ve cesurluğumuzla ilgili olduğunu söyleyeyim. Yoksa azıcık zavallı mavallı olsak bu bölgede zaten çalıştırmazlardı bizi. Onu da söyleyeyim yani altını çizerek söyleyeyim. Şimdi gelelim hikayenin aslına. Şimdi bir kere bu bizim Batılıların bizim önümüze koyduğu işte buralar Bizans'ın da işte Bizans'tan önce bilmem kimindi falan filan o hikayelerin tamamını kenarda bırakarak e, yeniden bir tarih e, oluşturmamız gerekiyor. Arkeolojimizi canlı tutmamız gerekiyor. Arkeologlar yetiştirmemiz gerekiyor. Ben mantıken Mustafa Kemal Atatürk'ün bir mirasçısı olduğumu düşündüğüm için işte umutsuzluk, zavallılık falan işte öyle bir işte düşüncem yok. Beklemeden işte Türk arkeolojisini canlandırmamız gerekir. Çünkü bazı şeyler havada kalıyor. Yani arkeologlar işte bu bölgede bir sürü yer buluyorum. İşte tarih kurumuna telefon açıyorum oraya buraya falan yani buraların kazılması lazım diye. Hiçbir yer kazdıramadım yani onu da söyleyeyim. Yok işte arkeolojik araştırma yapılmıyor. Arkeolojik araştırma yapılmadığı için de bizim söylediklerimiz veya tarih temellerimiz de biraz da zavallıca kalıyor. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben 2005 yılında aslında birikimlerimi doçent iken daha öğrencilikten başladığım birikimlerimi doçentken böyle bir kitap hazırlamıştım Karadeniz bölgesiyle ilgili. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin tarihi altyapısı. Şimdi fark ettiniz belki kitabı yayınlayan kurum Genelkurmay Başkanlığı. Şunu söyleyeyim, Genelkurmay Başkanlığı sivil hoca olarak ilk kez benim kitabımın yayınlandığı, bunu da belirtmek isterim. Onlar çok daha titizlerdir çünkü üzerlerine gelecek hiçbir lekeyi sahip çıkmazlar falan. Yani o zamanlar başka bir anlamı vardı Genelkurmay Başkanlığı'nın. Şimdi doğru o işleri tartışmıyorum. Tabii derdim de o değil, anlatmaya çalıştığım da o değil. Böyle bir kitabım vardı benim. 2005 yılında yayınlanan, çok da 2000 yılın öncesinde bitirdiğim ancak 2005 yılın öncesinde, işte 2005 yılında yayınlanan böyle bir kitabım var. Bu kitap aslında herkesin uykusunu kaçırdı bu bölgede. O işte bu bahsettiğim foncuların işte bu gidip de Yunanistan'dan 10 bin dolar alıp da buralarda Rumum ben Yunan'ım diye bağıran tiplerin hepsini uykusunu kaçırdı. Şimdi yanımda getiremedim. Mesela şeye bakabilirsiniz Google'dan Trabzon ili ve yöresi ağızları, Giresun ili ve yöresi ağızları. Bununla birlikte Karadeniz bölgesiyle ilgili yazdığım başka kitaplar kültür unsurlarının tamamını mercek altına alıp işte açıkladığımda aslında herkesin elini ayağını da kilitlemiştim ben. Sonra tabii baktım ki yalnız kalıyorum ben. Ben bıraktım şu anda takip etmiyorum. Ne kadar örgütçü ya da bu Etnik Eterya örgütünün uçları ne kadar çalışıyor buralarda falan onu da bilmiyorum. Çünkü ben yalnız kaldım. Yani devletin hiçbir kurumu ve kuruluşu işte kimse sahip çıkmayınca yapabilecek bir şey de kalmadı benim için. Ama ben her şeyi değerlendirdim.
O yüzden takip de etmiyorum artık. Çünkü burada cin şeytanı kovalıyor, şeytan cini kovalıyor. Yani öyle enteresan örgütler var, bu örgüt uçları falan. Mesela Hemşin bölgesinde 100 küsür yıldır Ermeniler çalışıyor ve Hemşinleri Ermeni olduğuna ikna etmeye çalışıyor ki büyük bir bölümünü ikna ettiğini söyleyebilirim. Bir Lazistan sancağı hikayesi var. Arkadaşlar, Osmanlı'nın o salnamelerine bakınız. Salnameler bir facia. Şimdi bu geri gideceğim. Bu Enderun mektepleri vardır. Ta II. Murad'ın kurduğu Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren devam eden ve tek bir Türk çocuğunun giremediği Enderun mektepleri ve sonuç itibariyle Osmanlı'yı çökerten, Osmanlı işte 100 maddeden çökmüştür de birisi de Enderun mektebidir. Bu şeyin sonlarına doğru Osmanlı'nın artık parçalanmaya yüz tuttuğu yıllarda çıkan salnameleri merak eden arkadaşlar baksınlar. Bazı bölgeleri Latin alfabelerine çevrildi. Oradan bakabilirler. Şimdi bir sallamenin işi şey mi olabilir, yani ülkedeki etnik grupları saymak mı olabilir? İşte bakıyorsunuz, işte bu yörenin sallamesi köy almışlar, o kadar Rum yaşar, bu kadar Ermeni yaşar, o kadar işte sayı işte Müslüman yaşar. Türk yok. Türk diye bir şey yok. Müslüman. Falan falan. En son çatlatana kadar en son bu bölgenin adını Lazistan verirler. Tekrar söylüyorum, baştan özür dileyerek girmiştim zaten. Bu bölgede Laz falan yok arkadaşlar. Bu bölgede Ahravi, Fındıklı, Ardeşen o civarlarda işte nüfusu 100 bin ulaşmayan, evet, bir işte insanımız var. Yani hepsi bizim kardeşimiz. Almanlar vesaire bunların üzerinde çok oynamış olsalar bile bunları, işte bunlar derken pardon yanlış oluyor. Öğretmenlerini Almanya'ya götürdüler. Öğretmenlerine alfabe yaptılar, ellerine verdiler falan filan ama sonuç itibariyle hiçbiriniz duymadınız belki de. Yani bir sorun yok. Demek bunların sağduyusu yerindeydi. Gittiler Almanya'ya, turistik gezilerini yaptılar, geri geldiler ve normal Türk vatandaşı olarak benim gibi vergilerini verdiler ve öğretmen olarak devam ettiler. Yani bir bölücülük falan yaptıklarını duymadınız belki. Çünkü dolayısıyla bu şeyin ucu Osmanlı döneminde, son dönemlerinde özellikle bu azınlıklar devlet dairelerinde cirit atarken eyaletlere bölüyorlar, biliyorsunuz, Osmanlı Devleti'ni. Karadeniz bölgesine de Lazistan diyorlar. Ya niye Lazistan denir bir yere? Ya de ki Karadeniz bölgesi, de ki Karadeniz'in kıyındaki bölge, de ki yeşilliği bol olan bölge, de ki bir şey de ya yani fındık bölgesi de, çay bölgesi de bir şey de, yani niye Lazistan diyorsunuz? Veya Güneydoğu'da şimdi bu biliyorsunuz bu moda oldu. Çıkıyor işte Osmanlı Güneydoğu'ya niye Kürdistan dendi? İşte biz deyince mi falan filan. Bunlar daha kötü şeyden örnek olmaz. Yani kötü örnekten örnek olmaz yani. İşte orayı da aynı kasıtla işte Kürdistan filan. Neyin Kürdü ya? Yani öyle bir şey var. Şimdi bu Karadeniz bölgesinde Lazistan Sancağı diye bir sancak kuruluyor. Şimdi sancak bu adı bu ama Laz yok ortada. Bu bölgenin boydan boya ehalisi, şimdi anlatacağım, Türk. Niye madem öyle Türkistan diye bir sancak bu? Yani niye öyle? Çünkü Eldorum'da bir tane bile Türk'ü okutmazsanız sonuç itibariyle devletin bürokrasisini başkaları sarar. Şimdi Balkanların o mesela Üsküp'ün Selanik'in falan tek kurşun atılmadan nasıl teslim edildiğini falan okuyun. O zaman daha iyi anlayacaksınız Osmanlı eğitim sistemini. Hepsi anahtarları götürüp tek kurşun atmadan veriyorlar falan. İyi ki buralarda Topal Osman vardı, Atatürk vardı. Yani yoksa buralarda işte verirlerdi ya. Sonuçta yanlış bir adlandırmanın üzerinden yanlış işte hikayeler falan, işte bu etnik eterya, sonradan bu azınlık pompaları falan, bunların hiçbiri doğru değil. Şimdi gelelim asıl Karadeniz bölgesi tarihi. Bir kere arkadaşlar, bizim bu bölgedeki hikayemiz 1071 ile başlamaz. Zaman zaman şey görüyorum, işte bir yerde kaya resmi falan görülüyor. Türk tarih tezi çöktü. Efendim Anadolu'da 1071'den önce de varız falan gibi gazeteciler yazıyor. Böyle bir cahillik dünyada başka bir şey değil, millette olmaz. Çok enteresanız.
Türk tarih tezi bizim 1071'de Anadolu'ya geldiğimizi söylemez. Türk tarih tezi Atatürk'ün görüşleriyle şekillenmiştir. Böyle bir şey yazmaz. Türk tarih tezi çöktü. 1071'den beri de buradaymışız falan. Böyle bir Türk tarih tezi yok. Böyle bir şey de yok. Türk tarih tezinde böyle bir şey de yok. Atatürk biliyorsunuz İzmir Tekel binasında konuşuyorken diyor ki 4000 yıllık Türk yurdunu, 5000 yıllık Türk yurdunu yeniden aldık diyor. Yani böyle bir 1071'de geldik falan filan demiyor. Bunlar çok garip şeyler. Bunların da ya cahillikten ya da şeyden. Şimdi birinci olarak şunu söylememiz gerekiyor. Arkadaşlar Hattuşaş'ta bulunan milattan önce 3000'li yıllarda bir belge var. Diyor ki orada bu Almanlar kazdı, bu arkeolojik araştırmaları yaptı. Ben yerine kadar da gittim. Şimdi Almanya'da da buldum o kazıların sonuçlarını. Ona göre de ben dipnotlarıyla beraber hani yarım yamalak da vermedim şeyde. Ola ki bir terslik olur falan diye. Milattan önce 2200'lerde bir metin bulunuyor. Yazılan bir metin bulunuyor. Bu sefer düzenliyorlar Anadolu'ya. Buna şartnameli metinleri diyorlar. Akatlar Anadolu'ya saldıracaklar. 17 tane şehir devleti var Anadolu'da. O zaman bir milli birlik yok. 12 şehir devletinin bir tanesi de Türkiye Kral İlşunail diyor. Bu 17'den bir tanesi Akatlara karşı, yani işte 17 devletin işbirliğiyle. Orada diyor ki Türkiye Kralı İlşunail de bu birliğin içerisinde diyor. Direkt Türk kelimesi geçiyor ya. Şimdi bu kelimeyi Türk okuyorsunuz. Türk okuyorsunuz. Bu ünlü ünsüz sistemi bozuk olduğu için çeşitli şekillerde okunabiliyor da. Fakat sonuç itibariyle kastettiği şey, ben bu arada Türk Kimdir diye bir kitap yani bitirmiştim aslında da. Bilgisayarım çöktü. Şimdi yeniden oluşturuyorum. İşte yüz itibariyle ilk baskıya vereceğim kitaplardan bir tanesi o. Bir kere böyle biz böyle işte çadır devleti falan değiliz yani, öyle dünyayı kuran 3 devletten biriyiz ve Türk kelimesi de bu arada 2200'lerde geçiyor arkadaşlar. Şeyde geçiyor. Bu Almanların yaptığı arkeoloji kazılarda. Fakat bunları çok kişi bilmeyebilir. Şimdi gözlüğüm yanımda yok. Yani okurum ben bunları bir halde, yine de şey uzar, iş uzar. Böyle bir kelime geçiyor. Anadolu'da biz milyatlar önce 2200'de varız. Yani Türk kelimesiyle beraber, Türk'ü Kral, İşunayil sözüyle beraber biz bir kere varız. Anadolu'dayız. Şimdi Karadeniz bölgesini anlatacağım için Anadolu'daki Türk varlığını başka bir zaman bırakıyorum. Göbekli Tepe'yi burada herkes gitsin, Urfa'daki gezsin. Aslında herkes hazır olursa Anadolu'daki Türk varlığını başka bir şekilde daha sonra anlatabiliriz. Yani o da başka bir mesele. Yani Urfa'da Göbekli Tepe diye bir yer çıktı. İşte 12'de biri kazıldı. İşte 12'de 11'i yerin altında duruyor. Bir şey söylediğimizde, yani gideceğim bir şey söyleyeceğim de ama 11 tane yer daha kazılmadı. Söylediğimizin tersine bir şey çıkar diye de tereddütlerim var o yüzden. Ama oralarda hep işte Türkler adına yorumlayan gazeteci falan filan, ama Avrupalı sanat tarihçiler vesaire, arkeologlar gelip yorumluyor. Ve buldukları her motifi kiliselerde arıyorlar. Halbuki boşuna uğraşıyorlar. Kiliselerde falan aramaya gerek yok buradaki motifleri. Orta Asya'daki kayaların üzerinde arasalar daha kolay olacak. Ben devam ediyorum bu çalışmalarımı, o ileride paylaşacağız. Ama ben şimdilik söylediğim şey milattan önce 2200'lü yıllar. Anadolu'da bir Türkiye Kral İlşunail diye bir adam var ve adamın adı Türkiye Kral. Yani öyle şey, kaynaklarda böyle geçiyor. Bunlar Almanların yer altından çıkarıp okudukları arkeolojik kazılardan elde ettikleri bilgiler. Şimdi tekrar edeceğim. Bu Batılıların bizim önümüze dayattığı bu tarih, işte biliyorsunuz Sakaları bile ya da İskitleri bile Türk saymadıklarından dolayı ortalık karışır. Ayrıca şöyle güzel doğru İskitler Türk müydü değil miydi, onunla ilgili de işte kim planlıyorsa o
onunla ilgili de bir program yapmak isterim. Türk devletlerinin tamamı İskitlere dayanır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti hariç, Osmanlı Devleti hariç. Onu da özellikle söyleyeyim. Onunla ilgili de bir şey yapmak isterim. Yani Türk destanlarını çalıştıkça anladım ki o kurulan Türk devletlerinin tamamı İskitlere dayandırılarak kuruluyor. Tamamı değil, çok büyük bir çoğunluğu. Onunla ilgili de bilgi vermek isterim. Yani bu Batılılar gerçekten bu tarihin, dünya tarihinin yazılması konusuna çok büyük çentik atmışlar ve işin içinden de çıkılmıyor. Yani şimdi ben konuşunca bunların tadı da kaçacak, işte kaçtıkça da başka bir şeydi. Şimdi neyse başka bir şey anlatacağım. Kutlar var arkadaşlar. Kut, bildiğiniz Kut kavmi. Benim memleketimin adı Ordu. Ordu Türklerde başkent demek. Ordu kelimesi işte Fatih'in işte 1427'den sonra kurulan işte ilk tarih defterlerinden beri geçiyor. Yani Ordu bu bölgenin merkezi olduğu belli falan ama Ordu'yu gölgede bırakarak bir Kotyala diye bir yer var. Bu Ordu şehir merkezinin hemen birkaç kilometre batı tarafında. Bunun üzerinde Rumculuk yaparlar. Yani Kotyala falan. Bu merak ettim bu Kotyala nedir falan diye. Kut yöresi yani bildiğiniz Kotyala işte Yunanlarda ümü falan olmayınca iş değişiyor. Kot yöre olmuş yani Kut yöre olmayınca. Kut yöresi sözcük o. Bunun üzerine bir etimoloji böyle bir makale yazınca burada bu Rumcuların bütün keyfi de kaçtı yani. Hala o intikamlarını da sürdürürler bana. O kötü propagandalarına da devam ederler. Kot yöre üzerinde Rumculuk yaparlar burada yani işte Bizanslardı buralar falan diye. Kut kavmi var arkadaşlar. Bu ilk milattan önce 2500'lü yıllardan itibaren Karadeniz bölgesinde Kutlar. Şimdi bu Kutlarla ilgili yüzlerce isim var bu bölgede. Yani işte Kutların Türkçe konuşan bir kavim olduğunu aslında Atatürk dönemindeki bilim adamları falan söylüyor. Atatürk'ün ölümüyle biliyorsunuz bu mesele kapanıyor. Türk kavmi olduğunu falan da Atatürk'ün huzurunda Landsberger beyan ediyor. Sonra mesela o kadar çok yeni isim var ki Kut'la başlayan Anadolu'da. Ama Karadeniz bölgesinde çok daha fazla var. Ben bunun bir haritasında çıkarttım bu işte Karadeniz bölgesinde Kut'la başlayan ya da Kutlarla ilgili olan yer adları ile ilgili. İşte bunları görünce tabii insan şaşırıyor. Böyle bir renklerini de topladım aslında. Renk en sonunda verdim. Ve insanın hak eden bu Batılıların tarih anlayışına gülesi geliyor. Yani o bütün bunları delil olarak toplayınca. Büyük Kutlar milattan önce 2500 yılından itibaren bu bölgede Kut Türkleri. Şimdi biz tarih öğretmeni ben bu Kut yöresini işte Kut yöreyi Kut yöresi falan diye yazınca biz tarih öğretmeni yazmış oraya. Bu nasıl bir kafa falan hani Kut Türkleri diye bir Türk duymadım falan. Ya gülüyor insan. Ya duymadıysan sen tarih öğretmeni olamazsın. Yani normalde bu olması gerekiyor. Yani adam tutmuş tarih öğretmeni olarak bizi eleştirmiş. Arkadaşlar ikinci Türk boyu yani dalga dalga gelen milattan önce 1750'den itibaren Kaslar geliyor. Kaslar kim? Kaslar bu arkadaşlar Hazar Denizi Hazar, KH değişmesi var. Bu Hazar Denizi'nin ismi de buradan gelir ve Hazarlar da buradan gelir. Yani bu Hazar Türkleri falan da. Bu bölgede Hazarlarla ilgili o kadar çok isim var ki tek tek çıkarttım ben. Yani şimdi Trabzon'un işte Kasarcalı yeri varmış. İşte efendim Kemah'ın Gazgal diye bir yeri varmış. Kasan diye bir yer varmış. Bayburt'un ismi bilmem ne yolunda şu bu falan. Tek tek çıkarttım bu. Kas ve Kaza. Bunlar arkadaşlar daha sonra bu Hazar Denizi'nin adı da oradan gelir. Yani bu Kas ve Kazar, Hazar. E, böyle bir Türk boyu var. Üzerine çalışmak gerekir ve çalışmadı. Hiçbir bilim adamımız çalışmadı. Atatürk'ten sonra da çalışılmadı. Doğru da değil.
ondan sonra da ileri geri konuşuyor insanlar. Eğer yanlış yerden başlarsanız yanlış biter. Her şey yanlış biter. Ve birisi ileride, işte bizden sonra da birisi bu doğru değerlendirerek hepimizi kepaze etme şey vardır ve hepimizi sıfırlayabilir. Dikkat etmek gerekir. Yani yok filan, o kadar kolay değil. Sonra bu şeyden arkadaşlar kurlar geliyor. Bir kur boyu var. Böyle, nitekim Uygur vesaire, o gur sözcüğü de oradan mesela Macarlara Hungar derler. O gur sözcüğü. İşte Gürcülere gur deniliyor filan. İşte bunların hepsi bir araya getirirseniz gurlar geliyor. Kur veya gurlar. Bu yazıtlarda bu kurlarla ilgili şeyi geçiyor arkadaşlar. Kurit. T eki var. Mesela bu bölgede Kumanit diye yerler isimleri, Hunut diye yer isimleri vardı. Ben bu T ekini çok merak ettim dilci olduğum için. Mesela benim köyümün adı Kumanlar ama başka Kumanit diye de köy var. Kumanit. Mesela Hunut diye köy var filan. Bu T'nin ne olduğunu baktım. Baktım ki çoğul eki, yani bildiğiniz varlar eki gibi. Yani eşit, yaşıt, karşıt gibi sözcüklerde de sonradan Mustafa Kemal Atatürk tarafından sisteme koyulan, yeniden canlandırılan bir ek var. T eki. Kumanit, kumanlar demek. Şimdi bu yıllarca şeyin adını tartıştılar. Kürtlerin adını tartıştılar. İşte normalde arkadaşlar yazıtlarda geçer. Kurit kelimesi geçer. Kurlar yani. Şimdi bu Güneydoğu meselesine girmek istemiyorum. Girer girmez ortalık karışıyor. Güneydoğu'da 72,5 millet yaşar. Yani işte Bizans kalıntısıdır, işte Arap kalıntısıdır, Fars kalıntısıdır, işte vesaire. 72,5 millet ta Mezopotamya'da Sümer kalıntısı vesaire falan filan. Bunlardan bir tanesi de Kürtlerdir. Yani 72,5 milletten sadece biri Kürtlerdir. Nasıl bir şey yaptılarsa bu Kürtlerin üzerinden, o Kürt kelimesinin üzerinden 72,5 milleti oraya bağladılar. Şimdi ben size diyeceğim ki Kürtler Türktür ve Kurit, şimdi yüzlerce şey var, yer adı var Karadeniz bölgesinde. T2 çoklaştırılmış ama 72,5 milletten 71,5'u Türk olmayabilir. Bunlar ayrı şeyler. Yanlış konuşmayalım ve yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ama Batılıların bu sözcük üzerinden Güneydoğu'da şekillendirilmesinden dolayı o golü de orada yedik. Gurlar var arkadaşlar. Gurlar, Gurit ve Kurit diye yazıtlarda da geçiyor. Macarların bir boyunun adı da Kurit'tir, Kurlardır. Karadeniz bölgesinde onların da gelip de yüzlerce yer ismi var. Bunu da ayrıca haritasını yapmıştım ben. Şurada bir yerde. Yani ne kadar kurla başlayan onlarla ilgili isimleri. Delilleriyle beraber bu işte tarih defterleri, işte Osmanlı'nın vergi aldığı vesaire falan filan başka kaynaklarla ilgili. Bir kere şunu söyleyeyim size iddialı bir şekilde. Karadeniz bölgesiyle ilgili yazılmış, çizilmiş tarih boyunca ne varsa görmediğim herhangi bir belge olduğunu düşünmüyorum. Varsa da benim için büyük bir şanstır. Yani sonradan görmüş olmak da benim için bir onurdur. Ama öyle düşünüyorum. Görmediğim bir, çünkü çok uğraştım ben bu işlerle. Sonra arkadaşlar bunların işte bir sürü şeyleri var. Listeleri falan var. Kurlar geliyor. Kurlardan sonra Kimmerler geliyor. Pardon. Kimmerler geliyor arkadaşlar. Kimmerler kim? Bununla ilgili çok kısa bir bilgi vereceğim. Kimmerler. Ben dil hocasıyım. 3. kez tekrar ediyorum. Gavur kelimesinin kafir kelimesinden geldiğini sanıyorduk. Daha geçen ben Dede Korkut'un geniş boyutlusunu bulmadan önce. Ama o şeyde son bulduğum Dede Korkut hikayelerinde Oğuzların Gaverlerle güreşmeki diye bir boyut. Oğuzların Gaverlerle güreşmeki. Şimdi bir yandan da şeye bakın arkadaşlar. Samsun'un Yakakent ilçesinin eski ismi söylenişi Gömenez, Kumanöz falan. Buralara dikkat edin. Bunların hepsi Yunanistan'a göçürüldü arkadaşlar. Buraların hepsini biliyorum ben.
şeye de dikkat edin. Arkadaşlar öbür taraftan yazıyorlar. Oraya da dikkat edin. Yani kıymetli arkadaşlarım bir şey yapıyorlar. Onlar da demek ki iyice okumuşlar. Kimmerlere dönüyorum. Şimdi Kimmerler İskitlerden önceki Türkler. Bu Türk olarak kabul etmedikleri Saka ve İskitlerin öncesi Türkler. Bu bölgeye geliyorlar ama bu bölgede de aynen yüzlerce yer adı var. Kimmerlerle ilgili. Şimdi geri döneceğim. Bu Dede Korkut hikayelerinde Oğuzların Gaverlerle güreşmeki meğer Gaver Kimmer kelimesinin bozulmuş şekliymiş. Ve gavur kelimesi de buradan geliyor. Bunlar işte Oğuzlar İslamiyet'i kabul ettiklerinde Kimmerler demek ki orada Türk aslında aynı dili konuşuyorlar. Demek ki bölümü de bu bölgeye gelmişti. Bunların arkadaşlar ben bu kitap Genelkurmay Başkanlığı yayını ondan sonra ben Karadeniz bölgesiyle ilgili bir kitap daha yayınladım. Karadeniz kalınca. Belki şimdi gördünüz orayı. İşte benim şu anda belki de böyle daha kalınlaştırarak daha ayrıntılı bir şekilde. Çünkü her 10 yılda bir şey yapıyorum ben. Bilgilerimi tazeliyorum. Tarihi süreç içerisinde Karadeniz Bölgesi diye bir kitap. Daha sonra geliştirerek bu şekilde yayınladım ben bunu. Hiçbir şeyi dışarıda bırakmayarak, yalnız onu da söyleyeyim yani şuradan. Tekrar söylüyorum. Bu onun ilk şekli. Şimdi kendi yerimde olmadığım için oradaki evde ancak bunu bulabildim. Onun üzerinden gidiyorum şimdi. Ama tekrar söylüyorum. Şimdi Google'dan hepiniz bulabilirsiniz. Tarihi süreç içerisinde Karadeniz Bölgesi diye. Birkaç yıl oldu bu yayınlar. Her 10 yılda bir güncelliyorum ben bunu. Yani 10 yıl boyunca notumu tutuyorum. Sonra 10 yılda bir güncelliyor. Böyle bir kitap. Orada bunların hepsi var. Yani ayrıntıya giremiyorum. Bu Dede Korkut'u yazarken göz numaralarım büyüdü. Şimdi bu normal yazıyı okuyamıyorum. Aslında gözlüğüm de burada olmalı. Burada, pardon. Neden aklıma gelmedi? Şimdi sıradan detaylarıyla beraber okuyabilirim. Kimmerlere ait mesela yer adları, bir kere bunların yaylacılık geleneği Karadeniz bölgesine onların getirdiğini düşünüyorum. Efendim, bu Korgan ismi falan filan bunları getirdiğini düşünüyorum. Pek çok yer adını haritasında yaptım tane tane. Karadeniz bölgesindeki kimlerle ilgili yer adları. Sonra arkadaşlar İskitler geliyor. İskitler biliyorsunuz milattan önce 7. yüzyılda, 12. yüzyıldan itibaren başlıyor. Sonra 7. yüzyıla kadar falan geliyor. Ondan sonra Hunlar buluyor. Bu İskitler tartışıyorlar. Yok İranlıdır, yok Ermenidir, yok başka bir şeydir falan diye Batı kaynakları. Terbiyesizlik ediyorlar. Onunla ilgili de ayrıca kim yapıyorsa programı önümüzdeki haftalarda önümüzdeki aylarda diyelim şimdi bu yaz aylarında değil de bu İskitlerin Türklüğüyle ilgili böyle herkesin aklının direğini kıracak kadar delilim var. Onu da bir bahsetmek isterim. Türk destan geleneğinin tamam yani büyük bir kısmı da o İskitlerden gelir. Ve bütün Türk devletleri kendisine Alper Tunga'ya bağlar arkadaşlar. Mesela Hunlar Göktürkler Hunlara bağlarlar ama Karluklar, Karahanlılar, Peçenekler, sonra Selçuklular da Saka devletine bağlarlar kendilerine. Türklerde bu kutalma ve devlet kurma geleneği vardır. Mesela Oğuzlar direkt Sakaların girişine yani Saka devletinin kuruluşuna bağlarlar. Ama diğer Türk devletlerin büyük kısmı mesela Uygurlar da Alper Tunga'ya bağlarlar kendilerini.
Eğer Sakalar Türk olmayaydı Alper Tunga'ya Mumbai'ye falan bağlamazlardı kendileri. Öyle bir şey yok. Karadeniz bölgesinde pek çok Saka köyü, İskit köyü var. Bununla birlikte şimdi geldik milattan önce 4. yüzyıla. Arkadaşlar bir 10 binlerin geri dönüşü diye bir şey var. Bu Bizanslarla İranlılar bir savaş yaparlar. Atina'dan bir ordu toplanır. 10 bin kişi gider işte Pers kralına yardım etmeye giderler. Pers kralı dakika bir savaşta ölünce bunlar perişan olurlar ve geri Yunanistan'a dönmeye çalışırlar. 10 binlerin dönüşü derler. Bunların e, Kesenofon diye bir komutanı var. Kesenofon bu dönüşün tamamını notu alır. 10 binlerin dönüşü diye de bir kitap vardır. Tavsiye ederim okuyun. İran'dan Yunanistan'a dönerken Karadeniz bölgesine çıkarlar Trabzon'a. Oradan şeye geçerler. İşte Yunanistan'a geçmeye çalışırlar pek çok kayıp vererek. Milattan önce 400. Arkadaşlar bu bölgeden inek çalarken götürdükleri bir tane adamın dışında bu bölgenin dilini bilen hiç kimse çıkmaz. Yani bölgenin işte ta başa geliyorum Yunanistan falan filan olduğunu söylüyorlar. Kökeninin işte Rum falan filan ya. O Atina'dan giden ordu bu bölgede hiç kimseyle işte adım adım Gümüşhane'den Trabzon'a iner, hırsızlık yaparlar, aç kalırlar, bilmem bir sürü mücadele ederler bu bölgedeki etnik gruplarla ilgili. Milattan önce 4. yüzyıl yani 400'lü yıllar işte 398-402 falan hiçbir şekilde bağlantı kuramazlar bu bölgede konuşarak. Yalnızca bu bölgede daha önce inek çalmaya geldiklerinde götürdükleri bir adam aralarında o tercümanlık yapar bu bölgede. Belli ki İskitlerin kollarıdır ve tamamıyla Türkçe konuşuyorlar bu bölge. Kendileri biliyorsunuz Yunan askeri. Dolayısıyla Tibarenler var, bu bölgede Koklar var. Mesela Koklar diye bir şey var. Masına göre Kelkit ilçesi ondan geliyor. Koklar, Kelkit. İteki de yine çokluk eki. Draylar var. Draylar arkadaşlar Torul'un e, eski hali yani bu Dray dedikleri daha sonra Torul oluyor. Yani onların tuttuğu isim belki de o zamanlar Torul. Gümüşhane'nin isminin o yıllarda Kümüş olduğunu özellikle milattan önce 4. yüzyılda belirtmem gerekiyor. Kümüş Türkçe bir kelimedir. Gümüş oldu daha sonra. Tibarenlerden de Trabzon filan o şekilde Trabzon'un adı o şekilde oluşuyor. Dolayısıyla arkadaşlar İskitlerin bu bölgedeki varlığı orada da geçerlidir. Şimdi geçiyorum Hunlara. Bu arada Komarlar veya Kumarlar diye bir boy var. Komar çiçeği. Trabzonlu arkadaşlar varsa şimdi burada dinleyenler. Trabzon'da bir komar çiçeği vardır. Şimdi aslında çok hızlı bir şekilde bir komar boyu var. Türklerde. Komar çiçeği. Evet. Bütün Trabzonlu arkadaşlar bileceklerdir bu çiçeği. Bizde buna kırmızı avu derler. Giresun'da ve Ordu'da. O bölgede bir komarlar da gelmişler. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Sonra sevgili arkadaşlar Hunlar gelmeye başlıyor. Bu Hunlar beni çok etkilemişti. Bunun üzerinden Mesudiye Esatlı yazıtlarını buldum ben. Bunun üzerinden Ankara Güdül yazıtlarını buldum. İkisini de bulan benim. Siz başka kaynaklardan başka şekilde duymuş olabilirsiniz ama milattan önce 4. yüzyıldan itibaren bu bölgeye Hunlar geliyor, yerleşiyorlar. Bunlarla ilgili o kadar çok enteresan şeyler var ki sonra Türklerin Bulgar boyu geliyor arkadaşlar. Bu Bulgar boyuyla ilgili iki şey söylemek istiyorum. Çok garibinize gitmiş olabilir. Bulgarlar tamamen Türktür. Siz bakmayın sonradan onların Slavlaştıklarına. İki tane şey söylemek istiyorum. Birincisi Danışmentname'de geçmişti. Diyor ki Danışmentname'de Danışment Gazi ordusunu Trabzon üzerine gönderdi. Onlar Bulgar Dağı'na kadar gittiler ve geri geldiler diyor. Bulgar Dağı Trabzon'un arkasındaki dağların adı. Dahası arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u almaya giderken Bulgar Dağları'nın dibine gidiyor. Atından iniyor çünkü Bulgar Dağları'ndaki yollar çok engebeli ve sert, inişli çıkışlı. O Bulgar Dağları'na yürüme gittiğini söylüyor falan. Bu bölgede Bulgarlar tarih defterlerinde de bulduk.
işte bilmem nerede bir dakika. Mesela Erzincan-Rıfai ilçesi Erzurum'a bağlayan karayolunun 2. kilometresinin sağ tarafta Bulgar çayı ve Bulgar çayı vardır. Efendim Bulgar Dağı var. Sonra 1554'te kaleme alınan Trabzon Tahrir Defteri'nde Torul'da gayrimüslim Bulgar ailelerin yaşadığını açıkça belirtmiş filan. İşte Bulgar Türkleri filan geliyor bu bölgeye. Arkadaşlar alanlarla ilgili çok sayıda yer adları filan var. Bu Sabir meselesi var, bir Sümer meselesi. Bu mesele de havada duran bir meseledir. Hiç gerisine bakmadılar bunu. Sabirler diye bir boy var. Normalde Oğuzların hemen kenarında Sabir diye bir devlet de var. Sabirler Sümer olabiliyor ve şimdi dinleyen var mı bilmiyorum. Daha geçen haftalarda gittik Altaylara. 3 Sümer tepesi var Altaylar'da. Şimdi birisi de bana kafa tutmuş Almanya'dan. Öyle bir de dağ tepe yok falan diye. Kutsal diye söylemiyorlar. Muhtemelen adamcağız gitti oraya da söylettiremedik köylülere. Tabii kutsal da olsa biz Türk olduğumuz için söylüyor adam kulağıma hiç değilse adıyla. Üç Sümer devleti şu bu falan üç Sümer tepesi. Tabii bu Karadeniz bölgesindeki Sabirler, mesela Trabzon'un başka ilçesine bağlı Dikkaya köyünün değişmeden önceki ismi Zavara. Yani Sabir kelimesi bozulmuş falan. O kadar çok yer adı var ki. Sonra arkadaşlar bu Hazar meselesi var. Bu Hazar meselesi başlı başına bir konu. Hazarlar biliyorsunuz Oğuz Yavru Devleti Aral Gölü'nün çevresindeyken onların batı komşusu Hazarlar. Onlar darmadağın oluyorlar ve dünyanın her tarafına yayılıyorlar. Hitler'in gaz odalarında yaktıkları şeylerin, o Yahudilerin veya işte Yahudilerin efendim ya da Musevilerin %90'ı bu Hazar Türklerinin olduğunu özellikle belirtmek isterim. Çok kimse sahip çıkmadı bu işe ve bununla ilgili bir şey de koyulmadı ortaya ama bunların büyük bir kısmı da Karadeniz bölgesine geldiğini özellikle belirtmek istiyorum. Macarlarla ilgili yer adları vesaire var bu bölgede. Uzlarla ilgili çok mesela Oğuz kelimesinin bozulmuşu Uzlar biliyorsunuz 1050'den sonra ya da binli yıllardan sonra Oğuz Yavru Devleti yıkıldıktan sonra Karadeniz'in kuzeyinden gidiyorlar ve 640 bin civarında ehali binli yılların başında Malazgirt Savaşı'ndan önce Tuna Nehri'ni geçiyor. Salgın hastalıklarına perişan oluyor ama bir kısmının bu Trabzon ve Karadeniz bölgesine geldiği yer adlarından belli. Avarlar var, Karluklar var bu bölgede. Kuman Kıpçaklar arkadaşlar Trabzon ağzını ben hazırladım. Trabzon Vakfıkebir'den doğu tarafı Kıpçak Türkçesi konuşur. Bildiğiniz Kıpçak Türkçesi konuşur. Yani bizim gibi Oğuz Türkçesi değil, Kıpçak Türkçesi konuşur. Çok büyük bir kısmı Kıpçaktır, Kıpçak Türkçesidir. Onlar var. Yani özellikle bu Rum filan dedikleri ehalinin tamamı arkadaşlar Kıpçak Türküdür. Sonra Peçeneklerin bu bölgeye geldiğiyle ilgili, Kırgızların bu bölgeye geldiğiyle ilgili işte delilleri çıkartmıştım ben. Sonra biliyorsunuz Osmanlı geliyor. Ya önce beylikler var. Selçuklarla gelen beylikler var. Saltuklular var. İşte bu danışmentler özellikle onlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Danışmentler 1105'te aslında Trabzon'u tam alacakken bugün alan araştırmasına gittiğim bölgede oraydı. Vakfı-Kebir için Kıpçak demedim. Vakfı-Kebir Oğuz'dur ve Çepni'dir. Vakfı-Kebir'den ilerisi sevgili arkadaşlar Semih Bey herhalde oradan itibaren Kıpçak Vakfı-Kebir saymak gerekiyor. Ağız konuşmasında Vakfı-Kebir'de arasından itibaren yani bir çizgisi var. Şalpazarı Çepnilerinden diyor. Tamam Şalpazarı Ordu'yla aynı. Yani işte Ünye'den beri hatta Sinop'tan beri Şalpazarı aynıdır. Danışmentler 1105'te Trabzon'u alacakken işte bu Aybastı'nın Perşembe Yaylası'nda pusuya düşürüyor ve 6000 tane şehit vererek geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Bir de danışment Gazi'nin oğlu İsmail 1100'lü yıllarda Gavras'ın boynunu kesiyor öldürüyor onu. Bayburt civarında. Ben oraya da gittim buldum. Dolayısıyla Trabzon'a falan çok yakın. Dolayısıyla aslında danışmentler iyice yaklaşmışlar idi.
Sonra Mengücekler biliyorsunuz şeyde Divriği'de falan devlet kuruyorlar ama bir uçlar bunların Erzincan vesaire o taraflara çıkıyor. Sonra Selçuklu yıkılıyor, Erat'la devleti kuruluyor, Kadı Burhan'ın devleti kuruluyor falan. Ama asıl Hacı Emroğulları Beyliği Mesudiye'nin Kaleköy'ünde kuruluyor. Öyle bir kitabım da yayınlandı benim Türk Tarih Kurumu'nda. Hacı Emroğulları Beyliği diye. 20 senede toparladım. Danışmetli Beyliği yıkıldıktan sonra işte Mesudiye'nin Kaleköy'ünde kuruluyor ve bu işte bu sevgili arkadaşımız kim o? Serhat Bey. Yok Semih Bey, Vakfı Kebir'in o Asar Deresi'ne kadar şeyi alıyor. Bu Hacı Emroğulları Beyliği alıyor. Hatta 1300'lerde Kuşdoğan diye bir bey Trabzon Rumları ile Giresun'da savaşıyor, savaşı kaybediyor 1300'lerde. Yani 1300'lerde aslında bu işler bitmiş. Sonradan yanlış Fatih Sultan Mehmet aldı falan o bölgeyi diyorlar. Yanlış Fatih Sultan Mehmet sadece Trabzon Kalesi'ni almıştı. Onu da özellikle söyleyeyim. Her tarafı efendim şey olmuştu. Türkleşmişti. Akkoyunlular kıymetli arkadaşlar Akkoyunlu Devleti'nin ilk başkenti Bayburt'un Çayıryolu köyüdür. Onlar da Dede Korkut hikayelerinde de bellidir. Aslında Trabzon'un arka kısımlarına kadar inmişlerdi. Hacı Emroğulları Beyliği Karadeniz sahilinden Vakfı Kebir'in ya da Trabzon Kalesi'ne yaklaşmışlardı. Onlar da arka kısımdan, güney kısımdan yaklaşmışlardı. Dolayısıyla sadece Trabzon Kalesi kalmıştı. Akkoyunlar aslında şimdi Serhat Bey söylüyor. Akkoyunlar aslında Sürmene üzerinden denize inmişlerdi. Orada Helalik Köyü diye bir köy vardı. Orada liman kurup dünyaya mal pazarlıyorlardı. Dünyaya açılmışlardı. Yani Trabzon Fatih Sultan Mehmet geldiğinde bir üçgen düşünün. 15 kilometreye 15 kilometreye 15 kilometre ya da ben yanlış söyledim değil. 20 kilometreye 20 kilometreye 20 kilometre deniz sahilinde 20 kilometre ve geriye doğru bir üçgen yani başka tarafına doğru. Orası kalmıştı. Fatih Sultan Mehmet'in aldığı yer orayı küçümsemek için söylemiyorum ama bu etniki Eteryacıların yalanlarını ortaya çıkartmak açısından söylüyorum. Sonra Taceddinoğulları Beyliği var Niksar'da kuruldu. Onlarla ilgili bir kitap yazdım ben. Yayınlandı o. Önümüzdeki günlerde tarih gününde yayınlanacak. Tabii Trabzonların Trabzon'da bir sadece kale devleti kuruluyor. Dede Korkutlar'da da Dede Korkut hikayesinde çok güzel tarif ediyor. Bizim tarih kitaplarında Trabzon Rum İmparatorluğu derler arkadaşlar. Bu Avrupalıların dümen suyuna giren tarihçi arkadaşlar Trabzon Rum İmparatorluğu falan derler. Sizin Trabzon Rum İmparatorluğu dediğiniz devletin nüfusu 2000. Yani bildiğiniz 2000. Siz diyeceksiniz ki o bölgede o zaman nüfus öyledir. Ama İspanyol Büyükelçisi Tefur diye bir adam, yanlış mı söyledim bilemiyorum. Trebolu'da Hacı Emirlerle de ilgili bahsediyor. Limanda durmuştuk. Oralar Hacı Emiroğullarına bağlıydı ve 12 bin atlı askeri vardı onların diyor. Trabzon'a gittim nüfusu da 2000'di diyor. Bu 2000 nüfusunda zaten Genelkurmay Başkanı, Başbakanı falan askeri Türktü. Fatih Sultan Mehmet aldığında özellikle altını çizmek isterim. Osmanlı din üzerinden gittiği için bu etnik meseleyi kaçırmış bir devlettir. Hiç girmedi o etnik meseleye. Yani din üzerinden gitti. Din üzerinden gitmeyeydi. Şimdi oradan aldı biliyorsunuz o nüfusu Beyoğlu'na taşıdı. O Maçka vesaire falan filan oradan Trabzon'dan götürdüğü Rumlardır. Rum diye sayılır. Aslında götürdükleri Türk'üydü. Eğer etnik üzerinden gideydi bunlar Hristiyanlaşmış Türkleriydi. Ama Osmanlı ısrarla din üzerinden gitti ve din üzerinden gittiği için çok büyük yanlışlar yaptı. Onu da özellikle belirtmek isterim. Taceddinoğulları Beyliği, işte bu Hacı Emroğulları Beyliği falan Trabzon o tekfur başpapaz. Dede Korkut hikayelerinde Trabzon tekfuru der arkadaşlar. Çok güzel bir isimlendir. Başpapaz. Trabzon İmparatoru demez. Trabzon İmparatoru bizim tarihçiler söylüyor. Bu etnik Eterya örgütünün ağzına bakan ehali Trabzon Rum İmparatoru. İmparator 2000 nüfusu olan yerin imparatoru mu olur? Bizim bazı ilkokullarda var 2000 öğrenci. Aşk olsun diyorum ben de. Yani olacak iş mi? Trabzon İmparatoru falan diyor. Trabzon Rum İmparatorluğu falan denilen yerin nüfusu 2000'dir arkadaşlar. 2000. Fatih Sultan Mehmet aldığında 2000'dir oranın nüfusu. Onun da çoğu Türktür.
O da ilginçtir. Yani niye bizim tarihçilerimiz Trabzon Rum İmparatoru falan derler. Dede Korkut hikayelerinde Tekfur geçer. Tekfur da başpapaz demektir. Papaz. Şimdi bu papaz efendi orayı idare eden bir adam. Bu işler büyütüldü, büyütüldü. Ta başa dönüyorum. Bu Etnik Eterya örgütünün hikayesine Avrupalılar bu işleri fonlandırdı. Bu bölgede arkadaşlar ben mesela Türk Tarih Kurumu adına Ordu'daki tarihi eserlerin envanterini ben yaptım. Yani bizzat şahsım yaptı. Türk Tarih Kurumu görevlendirdi. Bir fark ettim ki 1800'den önce bir tane bile kilise yok. Bir akşam televizyona çıktım, dedim ki ey ahali, ben şimdi bu tarih eserlerinin envanterini yaptım. Buranın baştan beri Yunan, Rum falan filan olduğunu söylüyordunuz. 1800'den önce yapılmış bir kilise var ise buyurun, televizyondayız. Bana açıkça söyleyin, ben sabahleyin gidip taşını kemireceğim dedim böyle canlı yayında. Siz de keyif alın dedim. Bir kişi bile çıkıp da 1800'den önce yapılmış bir kilise gösteremedi. Yani ben iddialı konuştum ama hiç kimse çıkmadı. Şimdi bu bölgeyi bilirsiniz, işte Rum, Pontus falan filan konuşurlar. Bunların hiçbiri doğru değil. Sadece Etnik Eterya örgütünün uzantıları veya Avrupa'nın bizim önümüze koyduğu tarih mekanizmasının işlemesi şeklinde. Çok iddialı sözlerim de var. Hala söylüyorum. Yani mesela Ordu, işte madem Pontus Rum İmparatorluğu bilmem nesiyle 1800'den önce yapılmış bir kilise, milise falan bir dini bilmem ya da bunların bir yapısı, taşını kemireceğim sabahleyin canlı yayında. Yani canlı yayında falan tükürdüğümü yalamaktır. Bu hiç hoşuma gitmez. Buyursunlar. Trabzon falan, bu işte Sümela Manastırı falan arkadaşlar. Sümela Manastırı ben şeyde buldum, o seyyahların raporunda. Adam diyor ki Sümela Manastırı'na gittim ve orada papazlar Türkçe konuşuyordu diyor. Ve mağara bunlar. Bu Katoliklerle Ortodoksların hikayesi üzerine, yani bizimle ilgisi yok bu işin. Mağaraya gidip saklanıyor, orada din adamı yetiştiriyorlar falan. Sonradan bu Rusların, İngilizlerin parasıyla o Sümela Manastırı falan sonradan yapılma. 1900'lü yıllarda yapılma. Yani Osmanlı'yı yıktıkları yıllarda yapılma. Gerisi hep hikaye. Bir de bu Trabzon'un ne manastırıydı? O Beri tarafında bir manastır daha var. Şimdi aklıma gelmedi. St. Petersburg'dan getirttim o manastırın, bu Vazeran Manastırı, evet. Bu Serhat bana çok yardımcı oluyor. Bu Vazeran Manastırı'nın defterini St. Petersburg'dan getirttim o zamanlar. Baktım orada %60'a yakını Türkçe şeyler. İşte bu nedir o manastırda oluyor ya, nedir o kaydoluyorlar. Ne yapıyorlar orada, bir şey yapıyorlar. Ehali aslında Türk. Sonradan Mesudiye Esatlı köyündeki kaya yazıtlarını buldum ve okudum. Ehali geldiğinde aslında e, gök tanrı inancına bağlı Türk. Bu bölgede gelince işte İncil'i Türkçe'ye çevirip bu gelen Türklere Hristiyanlaştırıyorlar. Bu bölgeyi de işte Osmanlı din üzerinden gittiği için Hristiyan. Ama Hacı Emuroğulları Beyliği arkadaşlar bu bölgeyi Peçeneklerden ve Kıpçaklardan almıştı. Daha önce gelen Türk boyları da bu bölgede idi. Ve daha sonra gelen Peçenek ve Kıpçaklar onları şemsiyesi altına aldı. Oğuzlar da geldi, onları elinden aldı ve belki de içimizde o Müslümanlaştırdıktan sonra içimizde olan insanlar, biz burayı Bizans'tan falan almadık. Bizden önce gelen Türklerden aldılar arkadaşlar. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin girişinde ben bunu ayrıntılarıyla beraber yazdım. Türk Tarih Kurumu'nda da yayınlandı. Ya Türk Tarih Kurumu öyle her kitabı yayınlamaz. Bilim adamları incelediler ve bir mahsur görmediler hiç değilse. O şekilde yayınlandı. Dolayısıyla bu bölgede biz milattan önce 2000'li yıllardan itibaren Karadeniz bölgesinde Türkler var. Tekrar söylüyorum, bu 2005 versiyonuydu bu Karadeniz bölgesiyle ilgili çalışmamın. Daha sonra 2017'ydi sanırım. Bunu gelişmiş versiyonunda yayınladım. Şimdi belki ömrümüz yeterse 2027'de bir kez daha yayınlayacağız demektir. Yani hala alan araştırmasına devam ediyorum. Bu bölgede mimari, dokumacılık hepsini teker teker elden geçirdim. Sayılı günler, takvim, çalgısıdır, işte kültür unsurlarıdır, tamamını bir araya topladım.
İşte mesela bir yapı tarzı var burada, Selender. İşte bu teker üzerine falan yapılır falan. Gürcüler sahip çıktı. Rum'u sahip çıktı. Ermeni ya Selen düz ağacın adıdır Türkçe. Selen. Selen der, selen direğidir. Selen direği. Bunun üzerine teker koyup fare çıkartmamak için falan. Türkçe bir kelime. Zamanla selen direği, selen direği, selender oluyor falan. Ermenisi, Rum'u, Yahudi hepsi sahip çıkmış falan. Yok öyle bir şey. Yani hepsini ben derledim, toparladım bir şekliyle. Düzene koydumdu. Şu yapı biçimini bilecek herkes. O ahşap camilerin içerisi Trabzon'da veya bu bölgede ahşap camilerin içerisi Türk ansiklopedisidir arkadaşlar. Tavsiye ederim. Selender de şu. Hocam o seren sermekten geliyor. Selen, Oraya. Selen. Giresun türküsü vardır. Gemilerin Selen'i. Evet. Selen düz ağacın adıdır. Selen direği şu şekilde, o direğin adı. Üstüne mesela bazı bölgelerde teker derler ona. Ya ne kadar ben onun etimolojisini yazdım, ne kadar rahatsız olan adam oldu falan. Yani işte hücum ediyorlar, Oraya bir küfrediyorlar. şey kurutmak için bir şeyi sermek anlamında. Yani sermekten geliyor. O düz ağacın altı teker falan, işte o fare giriyor ve Mısır'ı mahvediyor. İşte Mısır'ın fare önünü kesebilmek için böyle bir yapı. Ha, bu arada arkadaşlar cep telefonumu karıştırırsam hemen gösterebileceğim. 6 aylarda işte daha 2 ay önce işte yaptığım bir seyahatte bu yapının aynısını 6 aylarda gördüm. Aslında da uğraşsam bulacağım onu. Çok göstermek de istiyorum. Bir yerde gördüm ve çektim de. Yani o Ermeni bilmem ne yapısı falan filan çok da kötü iftira bunlar. Ben ısrarla arayacağım ve bulacağım, bunu göstereceğim size. 6 aylarda buldum ben o yapının aynısını buldum. Arıyorum arkadaşlar, bana izin verin, göstereceğim cep telefonumdan. Aynısını buldum şeyde. 6 aylarda. Evet, buldum arkadaşlar. Bu çektiğim resim 6 aylardan arkadaşlar. Ermeni Rum yapısı, Gürcü yapısı dedikleri arkadaşlar 6 aylarda çektiğim bir resmi gösteriyor şu an. Selender budur arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum şimdi? Evet. Ermeni ne zaman gittiyse bu Altaylara onu bilemiyorum tabii. Ya da Gürcüler ne zaman gitti onu bilemiyorum. Ama Altaylarda çektiğim bir resmi göstermek istiyorum. Evet. Budur arkadaşlar. Konu çok uzun. Saat 23.04 olmuş. Sorularla işin genişleteceğini düşünüyorum. Her arkadaşım aklına gelen her şeyi sorabilir. Onu da özellikle belirteyim. Hocam Yaklaşık benim ömrüm burada geçti. Her yaz tatilinde gelirim ve sürekli bak bugün de işte şeklimden falan özür dileyerek başlamıştım. Her yaz tatilinde de 30 gün alan araştırması yapıyorum. Hala 10 yılda bir güncelliyorum bu bölgenin tarihini. Herkes aklına geleni sorabilir. Bu bölgeyle ilgili okumadığım, görmediğim, bende olmayan herhangi bir kaynak yoktur. Bütün o etnik Eterya'dan tutun da İngilizlerin işte Batı fonlu çalışan ehalinin, mesela bu Norveç'te Berend Berendamo, beni de Rum yapan bir adam çıktı geldi. Yunanistan paralarıyla çalıştı. Bizim Türk Dil Kurumu da ödül verdi bu adama filan. Onların yaptıkları da dahil hepsi bizde mevcut. Bendeki durum budur arkadaşlar. hocam çok teşekkür ediyorum. Yorulduysanız birkaç dakika ara verebilirim. Hala benim keyfim iyi, sorun yok. Ee, Evet. O zaman arkadaşlar siz sorularınızı herkese açık olarak yazarsanız sevinirim. Evet, Ben bence hiçbir şey yok. Yani mahsuru yok. yok Ee, ben soracağım için hocam herkes de görsün. Sırasıyla ben o soruları soracağım. evet. Bu arada hocam Kaşgalar'dan hiç bahsetmediniz. Kaşgalar e, konusunda bilgi verebilir misiniz? Rize taraflarında Kaşkalar var, yerleşikleri var biliyorum. Ama
Daha çok Trabzon ve işte bu Ordu arası üzerine durduğum için söylemedim. Kaşkalar İran'da var. Bu Kaşka Türkleri bir de Karadeniz bölgesi Rize'nin üst kesimlerinde var. Şimdi ben Evet. mesela şey dedim bu nedir o? Ermeni olduklarını iddia ettikleri yer bu Rize'nin Hemşin, Hemşin Çamlı. bölgesinde. Çok çirkin 100 yıldan fazla zaman boyunca Ermeniler gizli gizli geldi çalıştı ve oradaki vatandaşlarımız da Ermeni olduğuna ikna ettiler. Biliyor musun? Onların bazıları bize Ermeniyiz falan diyorlar. Kıpça koydular. Gerçekten. Yani Şimdi çok hocam, enteresan şeyler gelişti burada. Yani bu mesela bazı öğretmenlerin bazı vakıflar aldığı şeye götürdüler. Almanya'ya götürdüler. Onlara işte Laz alfabesi verdiler falan filan. Başka bir cephe açmak için. bu hocam Çamlı Hemşin'dekiler mi yoksa Hemşin'dekiler mi? Hemşin ve Çamlıhemşin ikisi de uzantılı Çünkü birbirine bağlı. Çamlı Hemşin, tamam, Çamlı Hemşin'de Laz var ama Hemşin'de Laz yok ki. Laz değil, Ermeni olduğunu sanıyor Ha, şimdi bu Ermeni şey. olduklarını Evet, sanıyor. evet. Hayır, Ama bu çok kritik oynuyorlar. Yani tabii Kırım'da tabii, biliyorsunuz bir halk oylaması yapıldı ve Kırım'ı işte biz Ruslara bağlanmak istiyoruz falan dediler. Bunun üzerine Ruslar bir hukuki yol temin ettiler ve orayı kendilerine bağladılar biliyorsun. evet. Şimdi bu böyle bir altyapı var Türkiye'de ve bunların istihbaratı bile gözünden nasıl kaçıyor bunları bilemiyorum. Ben yıllarca da yazdım ben. Mesela istihbaratı da yazıyorum. Ama hocam, Geliyorlar insanlara beynini karıştırıyor. 100 yıl boyunca hemşinde çalışmış Ermeni şeyler, araştırmacılar. Ve oradaki insanları gerçekten Ermeni olduklarını ikna etmişler. Biliyor musunuz? Yani öyle sorunlar var. Başka sorunlar var. İşte söylüyorsunuz bir yer yerinden oynuyor mesela. Bir şey paylaştığınız zaman küfür, kefali falan dümdüz gidiyor yani. Böyle bir şey de oluşturmuşlar. Fonlanan adamlar var. Mesela ben işte bu kadar çalıştım. Ne bir devlet kurumu sordu sen ne yapıyorsun diye. Ne kuruluşu ne bir vatandaş sordu. Sormaz. Ama elin alemin adamı çok büyük fonlarla çalışıyor. Yani bir şey beklediğim mi var? Yok elbette. Ama gerçekten ilginçtir bunlar. İleride bir halk oylaması falan filan yapılsa hemşinin bence büyük bir kısmı biz Ermeniyiz, Ermenistan'a bağlanmak istiyoruz diyebilirler yani. Onu söylemek istiyorum. Şimdi içerisinden bazı hemşinde arkadaşlar vardır. Şimdi şey yaparlar. Hocam ne yapıyorsun sen bu falan diye doğru söylerler. hocam, ben onun videosunu gördüm, ben onun YouTube'da o videolar vardı. Yani hemşirelerle ilgili. Bir de bizim resmi tarihçilerimizin hatası var. Şöyle ki siz güzel bir konuya temas ettiniz. Yani Fatih Sultan Mehmet diyoruz. Trabzon'u aldığın zaman dediniz ki yani 20 kilometreye, diyelim ki Maçka'dan işte şeye kadar, Evet, bir üçgen Adalı, aldı şeyi. evet, Bildiğiniz üçgen. Üçgen. Akçabat'tan diğer tarafa kadar bir üçgenden bahsediyoruz ve 2000 kişilik diyorsunuz. Evet, Tabii 2000 kişi. Nüfus da 2000 ya. Ve İstanbul'u da buna Rum İmparatoru diyorlar. Rum İmparatorluğu diyorlar. Yani evet, bizim tarihçiler söylüyor bunu. Ya 2000 o- kişinin yaşadığı bir şeyden imparatorluk olur mu arkadaşlar? Söylüyorum. Bizim bazı ilkokullarımızda Gazi Üniversitesi'nin 100 bin öğrencisi var ya. Yani böyle bir imparator yani o zaman Gazi yani olacak evet, iş mi? Ama Dede Korkut hocam, hikayelerde Trabzon tek bunu diyor. evet. Ha, bizimki Hocam, diyor. aynı şeyi biz İstanbul'da da yapıyoruz. Mesela İstanbul'un işte o büyük bir fethi. Halbuki İstanbul'un işte bugünkü Topkapı'dan şeye kadar, Eminönü'ne kadar geldiğiniz bir bölge. Yani tramvayla 25-30 dakikada gelebileceğiniz bir bölge. Yürüyerek 2 saatte gelebileceğiniz bir bölge. Hayır, yapılan işi hafife alıyor falan değilim Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı Hayır, işi. ben de ama Öyle bir derdim yok. Öyle bir niyetim de yok. Hayır, Fatih Sultan Mehmet Atatürk gibi bir adamdır. Yaptığı işlerin hiçbirini hafife alacak kadar öyle bir niyetimiz de yok. Öyle bir şey ama durum söylediğiniz gibidir. Yani. evet, bunu yani küçümsemek için demiyoruz. Yani Bizans'ın içindeki Türk unsurları da göz ardı ediyoruz. İşte diğer unsurları da bunun da sanki işte hep o 1071 tezini doğrulamak için yapıyoruz. Bu da yanlışa sevk ediyor. Halbuki sizin söylediğiniz gibi başlarsak orada Kaşkalar, Kutlar, Kutlardan sonra Kimerler, işte İskitler ve Evet, devam evet. ediyor. Bunlar yani günümüze kadar gelen bir süreklilik var. Bir süreklilik var. Yani Türkler yaklaşık 4000 yıldır, en az 4000 yıldır Karadeniz'de bulunuyorlar. Yani
resmi olarak bulunuyorlar. Ondan Evet. önce de vardır ama evet. Şimdi sorular arkadaşlar, bir soru var. İstanbul alındığında nüfus kaç kişi idi? Bunu bilmiyorum. Bunu Evet. bilmiyorsunuz. Evet. Ee, Belki vardır onun bir şeyi bana ama hiç gözüme de rastlamadı. Aklımda da böyle bir şey yok Yani yani. ben de hatırlamıyorum. Küçük bir yer ama 77 bin diyor bir arkadaşımız. Doğru sayıyorum. Yani odur yani. Bir şey diyemiyorum. Çünkü sadece İstanbul surların içerisinde kalmıştı. evet, Fatih aldığı zaman harap bir Ama kentti. İstanbul'a Trabzon alındığında nüfus arkadaşlar 2000 civarındaydı. Onu söyleyeyim. Serhat Öztürk, hocam ben de tarih okuyacağım. Bu Kırgızistan. yanlış bilmiyorsam bu Serhat Öztürk doğrulasın beni. Ben Hacemiroğulları Beyliği'ni yazdıktan sonra bu gençler lise öğrencisiydi Serhat Öztürk. Öyle biliyorum. Ben yazdıkça benim yazdıklarımı belgesel yaptı bu gençler. Baştan ben de hani lise öğrencisi nasıl belgesel yapar falan diye düşünmüştüm. Sonra beni şaşırttılar. Şimdi Serhat Öztürk'ü doğrulamasını Evet, bekliyorum. Çünkü öyle hocam. Öyle. Sizin dediğiniz gibi belgesel yapmışlar ve evet sorusu hocam da dedi. Evet Serhat Öztürk o arkadaşlar. Ben çok şaşırmıştım. Ben Hacemiroğulları ile ilgili çalışıyorken hocam bunu belgesel yapacağız. Sen nerede okuyorsun? Kimsin dediğimde lise öğretmeniyim, lise öğrencisiyim dedi. Ben de çok şaşırdım yani nasıl yapacaksın falan. Sonradan bu Serhat Öztürk ve bir arkadaşı daha var. Beni çok şaşırttılar. Gerçekten çok başarılı, tarih okumalı. Ben tarihte yeni bir çığır açacağını düşünüyorum bu Serhat Öztürk denilen genç arkadaş. Manas Üniversitesi'nde okuyormuş. Yani Oraya mı geçmiş? evet, sizin gibi diyor, Gittiyse böyle bu sene gitti o zaman o. profesör, doktor olmak isteyen öğrencinize nasıl tavsiyeler verebilir? Sizden tavsiye istiyor hocam. Ben de tavsiye tektir okumak. Okumak. Arkadaşlar sizi herkesin önüne geçirecek bir tek yegane unsur okumaktır. Okuyacaksınız. Atatürk'le ilgili bir akşam program yapalım. Ben sizin yani tek özelliği Atatürk'ün bence okumaktı. Bütün her şeyi biliyor. Bilmesinin özelliği de o gökyüzüne falan bir şey gelmedi tabii. Evet. Okuyor. Ve Atatürk arkadaşlar ortalaması yılda 100 kitap okuyor. Ortalaması o. Bizim bilmediğimiz başka da vardır. Ayda 8 kitap okur. Bana içinizde 8 kitap okuyan varsa ben de dahil varsa buyursun yazsın oraya. Atatürk'ten söylüyorum. Söyleyeceğim bütün arkadaşlara kendi öğrencilerime okumak arkadaşlar. Okumak. Mehmet Dal Bey yazmış. Kahramanmaraş ve Kayseri bölgelerinde yaptığınız araştırmalar var mı? Var elbette ben köy köy bilirim. Halk kültürü araştırmalarını yaptım. Hemen bakabilirler. Anadolu Türk Masalları diye yayınladım. Masalları sadece yayınladım. Efsaneleri ve ninnileri daha önce yayınlamıştım. Derlediğim çocuk oyunları da ellerim çok kötü oldu bilgisayar kullanmaktan. Ben köy köy bilirim tabii oralar. Evet. Evet. Sizinle konuşmuştuk. Yeni destanlarınız da var ama elinizdeki sıkıntıdan dolayı e, Bir ara verdim şu anda ama çok kötü ellerim ve bileklerimden altı bütün eklemlerim ağrıyor. geçmiş olsun hocam. Bu arada Bozkurt ve Ergenekon destanı baskıya gönderdim Ergenekon yani o Ötüken'in yayın evine. Bu ayın sonuna çıkabileceğini düşünüyorum o destanı. evet. Geride birkaç destanım kaldı. Türklerin Türeş destanları, Alper Tunga destanı, Atilla destanı ve Şu destanı kaldı. 4 tane. Onu da 2022'nin sonuna bitireceğimi düşünüyorum. 4 destanım kaldı. Bütün destanları yayınlamış oluyorum böylece. Pardon. Çin kaynaklarından çok yeni destanlar buldum. Onunla ilgili de Türk destanları. Çünkü çok kısa kitap olacak durumda değil. Böylece Türk destanları diye yeni bir kitap yayınlayacağım ve hepsini oraya alacağım ve baştan sona kadar böylece destan meselesini de kapatmış olacağım. Evet. Hasan Güveli Bey hocam demiş, Çamlıhemşinli Gürüş Holding'in sahibi İdris Yaman Türk Turancılıktan yargılanmıştı sanırım demiş. Bir bilgi veriyor. Öyle onların yaptığı işe bu tip arkadaşlar da var. Evet. Yani ya siz ne konuşuyorsunuz falan diyen arkadaşlar da var öyle. Ben çok genellemedim yani ama çoğu insanımızı ikna ettiler diye söylemiştim. Evet hocam, Bülent Topuz hocamız sormuş.
somut kültürel miras üzerinde hiç durmadınız. Örneğin kaya resimleri, Evet. bahsettiğiniz yörenin Türklüğü konusunda ne söyler? Şey de var bu arada hocam, Samsun'daki tümülüsler de ben hatırlatayım. Diğer kaya resimleri var. İşte bu konularda ne dersiniz? Şimdi bu tümülüs meselesi bambaşka bir iş. Bu benim hayatımda da önemli bir şey. E, bu kaya yazıtların aslında şey söyledim kaya yazıtları ile ilgili şey Mesudi Esatlı'yı ben bulmuştum. Ben onu yazıyı önce okuyamadım. Onunla ilgili işte YouTube'da şeye bakabilirler. Çok çeşitli programları yaptım ben onunla ilgili. Sonradan okudum ben onu. Tabii ki Köktürk yazısı. Hemen yanında tümülüs var. Şeyin yanında. Yani yazıtların yanında. Ve bütün yazıtların yanında hemen yanında tümülüs var. Tümülüs Türk mimarisi. Bu tümülüslerin üzerinde durdum ben. Tümülüsler Anadolu'da açılmamıştı. Bir tek Bulgaristan'da açılmıştı. Bulgaristan'a gittim. 2 tane tümülüsü keserek açmışlardı. Orada gördüm. Arkadaşlar bazı şeyler söylemek isterim bu tümülüs veya işte kurganla ilgili. Şimdi bu toprağı bol olsun diye bir şey vardır bizde. İşte ölen adama toprağı bol olsun falan derler. Bunun ne İslamiyet'te ne de Hristiyanlıkta bir şeyi yoktur. Bir karşılığı yoktur. Herkes de tartışır bu ne demek istiyor falan diye. Bu İslamiyet'ten önce işte bu gök tanrı dininde işte devlet büyüğü öldüğünde herkes koluna bir sepet toprak alır ve cenazeye gelir. O tümülüs şeyle o herkesin getirdiği toprakla örtülür falan. Çok seven olursa çok cenazeye gelirler ve çok toprak olur. Onu Bulgaristan'da fark ettim yani o tümülüsü kestikleri için. Tümülüs meselesi o. Anadolu'da açılmadı bu tümülüsler ve açılmak istemiyor. Niye açılmak istenmediğini de bilmiyor. Şimdi hemen bu Ankara Aşli'nin yanında bir şey var. Beştepe'de hemen Cumhurbaşkanlığı'nın sarayının karşısında bir tümülüs var mesela. Ve açılmamış. Duruyor orada. Ya niye durur öyle bir yer? Yani normalde kesip bize de gösterseler falan. Sonradan Hacettepe'nin arkeolojisi girdiğini yerden ve onun açıldığını falan onunla ilgili bir şeyler söylediler falan ama ben de bakmadım. Son zamanlarda yapılmış olmalı. Tümülüsler kazılmıyor bizde. Anadolu'da 3000'e yakın tümülüs var. Veya kurgan. Bunlar tümülüs biliyorsunuz kurgan yapısı Türk mezar yapısıdır. Bunlar çok önemlidir. Ben ısrarla Türk arkeolojisinin kurulmasını ya da işte öneriyorum ya da çok arzuluyorum. Böyle arkeoloji bölümlerinin Türk arkeolojisi falan diye değiştirilip bir an önce bu işlere yönelmesine. Biliyorsunuz Atatürk bu işe çok önem vermişti. Atatürk'ten sonra film kapatıldı biliyorsunuz. Evet. Başka? Başka benim aklıma gelen bir şey hatırlatacağım hocam. Bu biz rehberlikte yaptığımız için bu Trabzon Ayasofya'sına ben de Karadeniz'de 5 yıl yaşadım. Evet. Biliyorsunuz. O Trabzon Trabzon'a Ayasofya'sı ile ilgili bir şey söylemek isterim eğer evet, vaktiniz. bir zahmet hocam çünkü orada yani ben anlatırken orayı derim ki burası bir Selçuklu tarzı yani bildiğimiz bir Türk tarzı kilise baktığınız zaman. Evet. Yani Kapısı farklı yerdedir. Diğer bütün kiliselerden farklı evet, o yerdedir. konu hakkında biraz bilgi verir misiniz Konu hocam? şu, ben Mesudiye Esatlı'yı bulduğumda önceden gerçekten arkadaşlar bilmiyordum. Yardımcı doçent 1990'ın başlarında bulmuştum. Yazıyı da okuyamadım. Sonradan Kırgızistan'da Issık Göl çevresinde alan araştırması yapıyorken aynı yazıtları ve resimleri bulunca bunun bir Pontus meselesi olmadığını ve Türk meselesi olduğunu kavradıktan sonra yeniden mercekle baktım. Arkadaşlar konu neymiş biliyor musunuz Esatlı'daki yazıtlarla? Şimdi devletin resmi yazısı budur. Nedir? Daktilo ile bilgisayarla yazdığımız yazı budur. Bir de bizim birbirimize yazdığımız mektup vardı. El yazısıyla yazdığımız, beyan nüsvette tuttuğumuz. 2 yazı çeşidi. İkisi de Latin alfabesi değil mi aslında? Meğer oraya yazdıkları Latin alfabesi, alfabeyi oluşturduktan sonra baktım ki Göktürk yazısı gecenin 1.30'unda çözdüm bir gece. Sonra gecenin 1.30'da çözünce bu Trabzon'daki şeyi ben de okuyamamıştım. Bu Ayasofya'nın üstündeki yazıyı. Ne Grekçe, ne bir şeyce, ne bir şeyce. Dedim ki şimdi oldu işte. Gecenin 1.30'da ben Sivas'ta çalışıyordum o zaman. Arabama bindim. Eşim beni aradığında sabah 5'te falan Maçka'ya inmiştim. Nereye gidiyorsun? Dedim şeye e, Sümele o Trabzon'daki Ayasofya'ya.
Gittim o zaman çözdüm, anladım daha. Okudum ben o yazıyı ve o yazı bildiğiniz arkadaşlar Köktürk yazısıdır şey. Trabzon Ayasofya'nın içerisindeki yazı. Biraz orası burası kırık Köktürk yazısıdır. Evet. Okudum ben de var kayıtlarım. Evet. Evet, Süleyman Uygun'un bir sorusu var. Diyorsun işte Terme Çayı coğrafyası, Samsun Evet, alanında. evet, evet, Sinop, evet. orada Amazonlarla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Amazon işi farklı bir iş. Ben o meselenin e, Yunan tarihçisi Herodot'un söylediği gibi efsane olduğunu düşünmüyorum. O mesele e, Herodot'un söylediğinden daha ileri de bir araştırmacı götürmedi o meseleyi. O mesele başlı başına bir meseledir. Muamma, ben Süleyman Uygun Hoca'yı iyi tanırım. Süleyman Bey bizim hiçbirimizin yapamadığı işleri yaptı. Fransa'da arkadaşlar 5000'in üzerinde Türkçe yer ismi bulan adamdır Süleyman Uygun Bey. Evet, Darmadağın etti şey. Bizim bütün ezberlerimizi mahvetti o. Yok etti. Ve şeyde mesela oradan paylaşabilir. 5000'in üzerinde yer ismi Fransa'da bulan adamdır Süleyman Bey. tüm Süleyman Bey Avrupa'da hocam. evet, Avrupa'da. Fransa'da, Almanya'da kim bilir neler var. Bunlar bizim tarihçilerimiz aslında gerçekten üzüyorlar bizi. Böyle şeyler var. Süleyman Bey elektrikçidir. Elektrikçi olmasına rağmen Fransa'da 5000 tane Türkçe adı, 5000 üzerinde Türkçe yer adı bulan adamdır. Dolayısıyla hepimizden öndedir yeri. Saygıyla selamlıyorum. E, bu şeyin Amazon meselesinin de ben aydınlattığını düşünmüyorum. Tarihçilerimize de selam olsun. Ayrıca kırıldığımı da söylemek istiyorum. Evet. Biraz İlhami Hoca ile konuşmuştuk bu konuyu. İskitler konusunda Amazonlarla ilgili. Bu İskitlerle ilgili bir program yapalım ayrıca. Ben size şunu söyleyeyim. Yani bu İskitlerin Türk olmadığını falan filan söylüyorlar ya. Bizdeki devlet kurma, Kut Albayı'nın bütün yani devletlerin mesela peçeneklerin ismi Kenger'dir. Kenger devlet kurabilmek için Alper Tungan'ın babasını referans Evet. gösteriyor. Kut'u oradan alıyor. Veya Karluklar, Uygurlar, Kıpçaklar vesaire hepsi ben diyor Alper Tungan'ın torunuyum diye devlet kuruyorlar. Batılılar da diyor ki şeyler Sakalar, İskitler Türk değil diye. Ayıp yani. Yani bilim adamının adına ayıp bir şey yani. Yani gerçekten ayıp. Bir kere Sakaların Türk olmadığını söylemek ben bilim adamı değilim, eşeğim demektir yani. Bunun daha ilerisi de yoktur. Ama adamlar söylüyor ve büyük bilim adamı oluyor. Onu da söyleyeyim yani. Yani Evet. bizde Peçenek Devleti mesela aslında bunların adı Kenger'dir. Kendisini İskitler adayıyor devlet olabilmek için. Karluklar, Uygurlar, e, Karahanlılar, hatta arkadaşlar Selçuklu Devleti Selçuk Bey'in devlet kurma diye bir hakkı yoktur. Selçuk Bey bir genelkurmay başkanıdır. Kut bizde ya babadan oğula geçer ya Tanrı tarafından verilir. Selçuk Bey diyor ki e, Alper Turga'nın oğlu diyor. Bir oğlu Keyümers'ten kaçtı. Beni öldürür diye kırık boyunun içerisine girdi. Oraya saklandı. Gençti. Ona bir kızla evlendirdiler. O çocuklar oldu. O şey diyor ki Selçuk Bey işte o Alper Turga'nın oğlu benim dedemdi. Ben oradan geldiğim için devlet kurabiliyorum diye devlet beyannamesinde bu yazıyor. Avrupalı da diyor ki Sakalar Türk değildi. O zaman Selçuklu da Türk değil. Yani olacak iş. Evet. Olacak. Biz geçen hafta İlhami Durmuş hocamızla bu Sakalar İskitleri Evet, o iyi bilir. Hepimizden iyi bilir hoca. İlham Hoca hepimizden iyi bilir. sizinle de ileriki dönemlerde bir program yaparız hocam Sakalarla ilgili. Yani o çok ilginç bir şeydir. Yani yalnız İlham Hoca meseleyi şey tarafından bilir. Yani bizden elbette tartışmayacak kadar. Çünkü asıl alan o. Ben destanlarla çalışıyorken fark ettim. Destanlarla ilgili. Bütün Evet, ya da bu işte Asena ailesi veya Aşena ailesinin dışında devlet kuran Türk devletlerinin çoğu kendisini İskitlere bağlar. Biz İskitlerden geliyoruz, Kutu oradan alıyoruz diye devlet kurar. evet, Oğuzlar da dahil, Oğuzlar Targita'ya bağlar kendisini. Saka Devleti'nin kuruluşunu kuran adama bağlar. Ya eğer Sakalar Türk değilse biz de Türk değiliz. Oğuzlar da Türk değil. Hiçbirimiz Türk değiliz o zaman. Olacak iş mi bu? tabii. Tümülüst araştırmalarının kimi. Evet, evet, çok fazla. Evet arkadaşlar çok fazla kurgan var. Yani Türkiye'de 3000'in üzerinde. 3000 üzerinde Türkiye'de her arkadaşlar. yerde var. Yani Kapadokya'da var, Ege'de var, Karadeniz'de var. Yani kurganın olmadığı yer yok. Hocam Peter
Oxford Andrews Ethnic Groups in the Republic of Turkey kitabının 130. sayfasında 1975 yılında 24 bin Ermenice konuşan, yaklaşık 15-20 bin Türkçe konuşan hemşinli. Evet, buyurun işte. Buyurun. Kim saydıysa bunu kim saydıysa, evet. Biz hiçbir şey sayamıyoruz ama bir Ermeni gidiyor, hemşinde kaç tane Ermenice konuşan adam varsa sayabiliyor. Ve bunu kimse görmüyor. Hiçbir güvenlikçi göremiyor. Hiçbir polis göremiyor. Jandarma görmüyor. İstihbaratçı görmüyor. Adam sayıyor tek tek. Sıraya düzüyor koyun gibi ve sayıyor. Biz de inanıyoruz. Evet. 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 Çepni boyu hakkında ne söyleyebilirsin? Bir de Çepni boyu şu, yani Oğuzların 24 boyu vardır. Onu da ileride, yani Oğuzları çok geniş bir şekilde yazıyorum. Ta şeylerden geliyor. Hunlardan geliyor. Hunlar teşkilatlanmada 24 boy üzerinden geliyorlar. Sonra da şu destanı var. Onu İskitler'e mal etmişler ama yanlış yapmışlar. Onu yayınlayacağım ben. İşte bu yıl içerisinde yayınlayabileceğimi düşünüyorum. Oğuzların 24 boya nasıl İşte Türk İş Devleti yıkılıyor. Oğuz Yavru Devleti kurulurken 24 boy üzerinden kuruluyor. Bunların bir tanesi de Çepni boyu. Çepni boyu ta şeyden beri geliyor. O Köktürk yazıtlarının civarında o yıllarda yazılan şeylerde de var adı Çepni boyunun. Arkadaşlar idareci ailesi, Danışmentlerin idareci ailesi Çepni boyu. Dolayısıyla bunlar işte Malazgirt Savaşı'ndan sonra Niksar'a yerleştiği için bu bölge ağırlıklı olarak Ordu, Giresun, işte bu kuzey bölgesi, Çepni işte bölgesi. Bununla birlikte Anadolu'nun her yerinde var. 24 Oğuz boyundan birisi. İstanbul'da bir toplantıda Çepni boyunu anlatıyorken bir arkadaş çıktı arkadan, siz dedi etnik ayrımcılık yapıyorsunuz falan. Dedim ki bir dakika. Siz dedim ne oğulları diyorlar size? İşte o dedi ki bilmem ne oğulları diyorlar. Unuttum onu. Dedim ki sen bunu övünerek söylüyor musun sağda solda? Dedi ki evet. Hak dedim işte. Senin yaptığın bölücülüğü ben de yapmış oluyorum o zaman. Yani Çepni boyu Oğuzların 24 boyundan biridir. İşte biliyorsunuz işte Osmanlı'yı kuran Kayı boyudur. Selçuklu'yu kuran Kınık boyudur. İşte Karamanoğlu'nu kuran Salur boyudur filan. Bu bir ayrımcılık filan değil, bir boy. Yani 24 boyundan bir tanesi. Türkler boy boyudur ve ta şeyden gelir. Bu çift başlı kartal arkadaşlar teleklerini sayın o kanatlarında 24 bunlar. 12 sağ 12 soldur. Oradan gelir. Yani bunlar teşkilatlanmak üzere oluşturulmuş şeylerdir. Her bir boy 10 bin asker verir ve otomatikman 240 bin askeri vardır Hun devletinin ve daha sonra Oğuz Yavru devletinin vesaire falan filan o şekilde yürür. Anadolu'ya geldiğinde biraz şey yapıyor, kontrolden çıkıyor yerleşirken. Hep bir yere yerleşmiyorlar, dağınık yerleşiyorlar ama Karadeniz bölgesi Ordu, Giresun ağırlıklı olmak üzere Anadolu'nun her yerinde Çepni boyu mevcut arkadaşlar. Hocam ben daha yıllar önce yazmıştım. Benim bilgilerime göre yani hepsi demeyeyim de Çepniler daha öncesinde var yani. Anadolu'da mı? Anadolu'da. Tabii canım, orada hiç şüpheniz olmasın. Yani ben onu özellikle söyledim. Sonuçta Türktür yani. Anadolu'ya 1071'de o Malazgirt Savaşı'nı kazandı. Ondan önce arkadaşlar Anadolu boydan boya Türktü. Ben defalarca yazdım. Evet, boy olarak da var yani. Var. Yani ben işte İzmir'de bir bildiri sundum. Manav, bunlar var ya. Anadolu'nun batısında Selçuklu öncesi Türkler diye bir bildiri sunduğumda Azerbaycanlı Türkler oradan gelen bilim adamları ta kürsüye kadar yürümüşlerdi. Biz Atatürk'ten sonra ilk defa net bir Türk sesi duyduk burada falan filan gibi böyle çok onur edici sözler de söylemişlerdi. Ben çeşitli şeylerde çok bildiri sundum. Selçuklu öncesi Türkiye Türkleri, Selçuklu öncesi Türkiye Türkçesi falan diye. Arkadaşlar Anadolu böyle bilindiği gibi böyle Bizans falan filan, Bizans dediğiniz böyle kozmopolitik bir şey. Yani boydan boya Türktü o zamanda. Yani bu ya şimdi arkadaşlar Hatay Atatürk'ün vermesi. Antakya Oğuz Kağan'ın başkenti. Oğuznameleri yayınladım. Ben en son kitaplarım işte 18 ciltlik Oğuzname yayınladım. Oğuz Kağan'ın başkenti Hatay ya. Yani Oğuzname'de yazıyor. Bu benim uydurduğum falan bir şey değil yani. Ve Atatürk bunu okumuş, onun üzerinden giriyor şeye. Yani bu öyle baştan söylediğim gibi bu tarih bilgilerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Evet. Sesiniz açık mı? Benim açık, bende bir sorun yok. Evet. Tamam hocam. Ya yani, şimdi şöyle sorun biraz da şuradan çıkıyor.
koskoca bir Karadeniz tarihi var. Yani ben dikkat ettiyseniz saati yetiştirmek için başlık başlık anlattım ve geçtim. Tekrar söylüyorum. O kadar ayrıntılı yazdım ki ben bunları. Milim milim. 50 yıl, 30 yıl uğraştım. Tabii bir saatte bu kadar oluyor. İşte bir taraf açık kalıyor falan filan. İkna olmayan arkadaşlar bu kitaplar şeydir. Yani kitap falan pazarlıyor değilim. Kimse almasa da umuruma değil ama o kadar ayrıntılı yazdım ki benim ömrüm gitti bu bölgede. Yani merak ediyorsanız bakın. Yani yoksa bu kadar şey değil yani. Çok uzun bir mesele. Evet. Ve çok emek harcadığım da bir konu. Onu da söyleyeyim. Ya hocam zaten o kadar uzun bir mesele ki köklerine indiğiniz zaman çok farklı şeyler çıkıyor. Ama bizim buradaki amacımız doğruları ortaya çıkartmak. Yani evet. Bu Doğruları şey ortaya çıkar. evet. Yani uzatmak istemiyorum Arif Bey'le ilgili olarak. Evet, sanırım bakayım bu en gözü kara. Şimdi YouTube'dan bir soru var. Evet. Çepliler için Oğuz boylarının en gözü kara, en savaşçı boyu olduğu yazılır. Evet. Böyle midir hocam? Oğuz boyunun hiçbir boyunu bir boyundan ayıramazsınız arkadaşlar. O başka bir yere gider. Öbürüne de en yiğit, birine en kahraman, birine en falan söyler. Hepsi Oğuz'dur. Hepsi Oğuz Kağan'ın torunudur. Bizim için hiçbir şey fark etmez. Yani benim Çepni olmam, Bayındır olmaya, Bayındırlara bir üstünlük getirmez. Yani öyle bir şey yok. O tarafına girmeyelim. Yani orada bir yere varılmaz. Hepimiz Oğuz'uz. İşte bu buydur yani. Bizde mesela Giresun'da ordu aynı Çepni boyudur. İşte birisine kabakçı derler ordulara, öbürüne de ısırgancı diyorlar. Şimdi bu yıllarca böyle konuşulur filan. Yani Giresunlular ısırganı daha çok yiyor, ordular kabağı daha çok yiyor filan, bile küçümseme filan. Filan. Bunlar bir şey değil yani. Bu Çepni boyunun kendi arasındaki bile böyle bir hikayesi varsa Oğuz Oğuz'dur arkadaşlar. Oğuz Türk'tür, Türkçe konuşur. Hiç kimseden bir farkı yok. Yani Çepni, Mertli bunlar ayrı işte. Evet. Serhat Öztürk sormuş. DNA'cılar için söyleyeceğiniz bir şey var Ha mı? bakın arkadaşlar o başlı başına bir iş. Bak ileride başlı başına bir sorun getirebilir. Bu DNA meselesini de Türkiye dikkate almalı ve kendisi kendi programını yapmalı bence. Evet. Başka yere gidebilir iş. Onu ben takip ediyorum. Evet. Bak mesela dedi ki bir arkadaş Trabzon'un Türklük geni çok az değil. Bildiğin yine bile falan bile anlatıyorlar. Bu gen meselesi farklı yere götürebilir Türkiye'yi. Ben özellikle bu meslekteki arkadaşlara biraz cesur olmasını öneriyorum yani. Evet. Evet. Ben başka soru kalmadı sanırım. Sormadım. Ee, Herhalde hemen hepsini sordum. Bakayım yeni mesajlardan. Yok hocam. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir soru daha. Oğuz Kağan gerçekten yaşamış bir kişi midir? Oğuz Kağan kim biliyor musunuz arkadaşlar? Oğuz Kağan Saka devletini kuran Targitma bu Herodot tarihinde geçer. Oğuzlar devlet kurarken Saga devletini kuran kişiyi Oğuz Kağan olduğunu iddia ederek devlet kuruyor. Yani Saga devletini kuran adam yaşadıysa Oğuz Kağan da yaşadı demektir. Ama sonradan isimlendiriliyor. Herodot'un verdiği isim mi doğrudur? Oğuzların verdiği isim mi doğrudur? Bunu bir tek Allah biliyor. Elimizde iki kaynak var. Oğuzların yazdığı tarihlerde diyorlar ki Oğuz Kağan'dan itibaren biz 4000 yılı bilmiyoruz, bilemiyoruz. İşte dip yapgıyla başlıyorlar işe. Dolayısıyla kut almak için oraya dayandırıyor Oğuz Yapgu Devleti'ni veya Türk İş Devleti'ni oraya dayandırarak devlet kuruyorlar. Evet, Saka Devleti'ni ilk kuran adam yaşadıysa Oğuz Kağan da yaşadı. Oğuz Kağan arkadaşlar ilk Oğuz Devleti kurulduğunda ya da Türk İş Devleti kurulduğunda gündeme geliyor. Çin kaynaklarında adı geçmiyor. Çin kaynaklarında adı geçmemesi işi başka yere götürüyor. Yani Oğuzlar devlet kurmak için Saka devletini kuran ya da İskit devletini kuran kişinin adının Oğuz Kağan olduğunu iddia ederek Oğuz Yabgu devletini ve Türk İş devletini kuruyorlar ve oradan başlıyor iş. Hikaye bu. Bir arkadaşım Almanya'dan telefon açarak bana dedi ki Oğuz Kağan'ı ben buldum sen bulabildin mi falan gülümsüyor insan. Yani hakikaten bazen gülümsüyor. Ben de çok merak ettim ve Oğuz Kağan'ın asıl kişiliğini yazmak için bir şey de açtım, dosya, kitap var. Sonradan
bu kut meselesini keşfedince anladım ki Zeus'un oğlu Targit, ismini doğru söyleyemiyor olabilirim. Herodot tarihinde geçiyor. Belki de bir arkadaş yazacak bunu. Targita, Zeus'un oğlu. Çünkü dikkat edin, o şeyi okuyun. Herodot tarihini okuyun. O İskitler bölümü de orada görülecektir. Yani Oğuz Kağan destanıyla o kadar çok birbirine benzer ki onlar. Oğuzların yazdığı mı doğru? Herodot'un yazdığı mı doğru? Bir tek Allah biliyor. İki kaynak var. Dediğim gibi Oğuz Kağan yaşıyorsa Saka Devleti'ni ya da İskit Devleti'ni kuran adamın adı Oğuz Kağan değil ama sonradan Oğuz Kağan olduğunu Oğuzlar iddia ediyor. Durum budur. Evet. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Sorular bitti. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak ne söylemek istersiniz? Targitan, işte bak Zeus'un o Targitan tam olmadı o Targitan Hasan güvenli. Targitan değil de. İyi baktın mı? Targitan. Bu arkadaşlar eğer işte Zeus'un oğlu Targitan, işte o Oğuz Kağan o işte. Tarkan işte gitti Tarkan'a doğru. Hiç karıştı yani. Evet. Bu Oğuz Kağan bu işte arkadaşlar. Oğuzların Targitayla diyor. Evet. İşte başka arkadaşlar falan böyle yazılıyor bu. Bu arada Herodot tarihini çeviren arkadaşlar da farklı farklı çevirmişler. Baktım ben. Targitay, Targitus, bak şimdi bak bir sürü Targita, Türgita bir sürü şey geliyor ama Herodot tarihini çeviren arkadaşların şeyine bakın şimdi. Cenge bakın arkadaşlar. Ben ne yapayım ya? Buyurun ben ne yapayım yani? Ama en doğrusunu Türkata yazan arkadaş Osman Sertkaya yazmış. Muhtemelen de öyle arkadaşlar. Türkata. Yani o Targita Margita dedikleri muhtemelen Türkata. Yani Atatürk oluyor. Atatürk bunların hepsini biliyormuş arkadaşlar. Ben Atatürk'le ilgili de bir akşam program yapmak isterim. Ben şey var ya o 16 yıldızlı Devletler. Cumhurbaşkanlığı forsu. Sırf onunla ilgili bir program yapmak isterim. Arkadaşlar aklınızın direği kırılır. 1922'de adam 7 düvele karşı savaşırken dedim ya her Türk devleti bir şeyden kut alıyordu ve kut alarak devlet kuruyordu. Atatürk İzmir'e girdiğinde arabasının önünde 18 tane yıldızlı bir bayrak varmış. Devlet kuruyor. Nasıl ya sen aklına nereden geldi devlet kurmak? Ve bambaşka bir yere götürüyor işi. Sonradan 16'ya indirmişler arkadaşlar o Cumhurbaşkanlığı forsunu. Orada 18 fors var. Ve İzmir'e girerken o bayrak arabasında asılı ve diyor ki ben kutu 18 tane Türk devletinden alıyorum ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyorum diye o gün bağırmış aslında. İzmir'e girerken. Evet. Evet öyle hocam. Türkler öyle devlet kurarken çadır devleti falan değil bizimki. Bizimki bambaşka bir şeydir arkadaşlar. Biz bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları anlatacağım. Biz öyle çadır devleti falan değiliz. Öyle bir şey yok. Evet hocam, bu destanlar konusunda da ben hatırlatayım izleyicilerimize. Biz bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun şeyini anlatmıştınız. Yani ben size Evet. sordum. Bu şekilde kut alma, işte kurultaylar filan. Aynı Ama bir Atatürk o zaman söylemedim ben hatırlıyorum ama şimdi söylüyorum. Atatürk 18 tane devletin devamıyım diye evet, 18 devletten kut alıyorum diye Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur arkadaşlar. evet o 18 devlete dayanmış. Sonradan 16'yı Kenan Evren indirdi. 18 tane devletin devamıdır Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar. evet, Evet. bu bayraktan bahsetmemiştik. Evet, bu Evet. bayrakta eklemiş olduk. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna baktığınız zaman 3 tane küçük kurultay, daha sonra Ankara'da büyük kurultay, kut alma, kendini destanlara dayandırma, yeni bir ideoloji kurarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak olarak geçiyor. Hocamız da böyle konuşmuştuk. Şimdi de bayrak 18 bayrağı hatırlattı bize. Ben de bilmiyordum o Fors'ta asılı olduğunu öğrenmiş olduk Evet. Sayın Hocamızdan. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de Gerçekten teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Saat 12'yi bulduk bu arada. Evet. evet, harika bir program oldu. Çoğu arkadaşlarımız memnun. Çoğu derken %99 sizden memnun. Gayet iyi oldu. Evet, bu hafta Karadeniz'i
konuştuk arkadaşlar. Gelecek haftada Ekrem Memiş hocamızla, Profesör Doktor Ekrem Memiş hocamız konuğumuz olacak. Anadolu'nun Türklüğünü konuşacağız. Eski Anadolu'da Türklerin ana yurt sorunu konuşacağız. Anadolu'daki ilk Türkleri, Anadolu'nun tamamındaki ilk Türkleri, Türk yapısını Ekrem Memiş hocamız bize... Hoca iyi bilir o işleri. Hoca benim arkadaşımdır. İyi bilir o işleri, evet. Evet, Ekrem hocamızla da böyle bir söyleşimiz olacak. Bu sıralar neredeyse sizin takımla gidiyoruz hocam. İlhami Durmuş Hoca, siz arkasından Ekrem Memiş Hoca. Evet, Ekrem Memiş Hoca. Evet, yani alanın çok değerli, kıymetli hocalardı. İlham Hoca da, Ekrem Memiş Hatta Hoca. biz rahatsızlanmasaydı 1. Temmuz'un 1. haftasında da Mehmet Bayraktar hocamız olacaktı. Evet. Rahatsızlanınca Eylül'ün başına aldık. Tamamen 4 hoca. Hepsi de Gazi'den galiba, değil mi? Hepsi, yanlış mı hatırlıyorum? Bilmiyorum onu. Şeyler de Gazi'deydi. İşte yani aynı düşüncedeki insanların buluşması oldu. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Sizinle tekrar ileride birlikte olacağız. Ne zaman oluruz ama bırakmayacağız. Yine bir akşam birlikte olacağız. Evet, arkadaşlar, kırdığımsa özür diliyorum herhangi bir arkadaşımızı. Ben öyle insan kırmak falan öyle bir şeyim yok. Öyle bir niyetim de yok. İnsan ayırmak, insan dışlamak, insan işte hiç öyle bir niyetim yok arkadaşlar. Benim bildiğim bu. İnşallah doğru yere gitmiştir. Şeyi de anlamadım, evet. Evet. Özür diliyorum kırdıysam, evet. Buyurun Oktay. Evet. Benim müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Çok Buyurun. önemli bir yere dikkat çekti bir arkadaş. Kim olduğunu hocam da onu altına betimledi. Aynı şey her yerde bu yayınları izliyoruz şimdi. Antropolojinin genetiği diye son 10 yılın inanılmaz bir çalışması var. Fakat bundan çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Atatürk'ün söylemlerinin tamamını doğrulayınca son 5 yıldır bu çalışmaları Avrupa askıya aldı. O Ural-Altay teorisini ve dünyanın temelindeki 3 büyük DNA özelliğinin bir tanesinin Türkler olduğu meydana çıkmaya başladı. Evet. Ve burada bilimsel manipülasyonlar tarihte olduğu gibi maalesef genetikte de yapılabilir. Bir an evvel böyle bir kuruluşa Türkiye'nin ulaşıp bunu denetleyip üzerinde söz söylettirmemesi gerekiyor. Fakat tabii bunlar akli işler. Bu denli vizyonu olan bilim adamımız da pek yok. Bilim adamımız varsa da yöneticimiz yok. Hain bilim adamımız yurtsever bilim adamlarımızdan çok daha fazla. Özellikle Türkoloji konusunda da bunları söyleyebilirim. İsim vermeyeceğim. Siz biliyorsunuz zaten kimlerin ne olduğunu. Antropolojik genetik çalışmaları bu bilimin ileride gideceği yeri gösteriyor. Türk geni diye bir gen var. Bu gen son derece yüksek oranda bazı yerlerde mesela Büşra Hanım'ın Macaristan'da yaptığı çalışmalarda bu genin orada ne kadar fazla var olduğunu gösterdi. Ama çarptırılıyor, yanlışlıklar yapılıyor. Bunu hocanın sözüne ilave olaraktan söylemek istedim. Hocamı tekrardan dinlediğim için çok mutlu oldum. Her zamanki güzel temposuyla heyecan verici bir sunum yaptığı için
teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben tekrar kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabiat boşluk kabul etmez. Bu petroglifi, kayaüstü yazıt vesaire bunlarla ilgili bir enstitü kurmak istedim. Bana kurdurtturmadılar. Kimseden şikayet etmek istemiyorum. Böyle bir tarzım da yok benim. Öyle ağlamaksız da bak gibi. Gittim Almanya'ya. Kurdum. Şimdi tabii yetmiyor. İşte arkada bilim adamı yetiştirmek gerekiyor. Bu sefer siz yetiştiremezseniz bu sefer Göbekli Tepe'ye geliyor Batılılar. Orada bir tane motif buluyor. İstanbul'daki kiliseye koşuyor. Kilisenin içinde arıyor falan. Yanlış yer. İşte git Orta Asya'yı oradan ara eğer arayacaksın ama bizde de onu arayacak adam yok. İşte bizde falan. Bu genetik meselesi ileride büyük bir sorun çıkaracak bizim başımıza. Bunu branşı olan arkadaşlar bir halde bak benim gibi yapsınlar. Yani içeride kuramıyorlarsa dışarıda. Bir halde benim alanım olsa ben bunu emin ol hallederim yani. Ama bu işin şakası yok. Ya bazı şeyleri de devletten beklemek gerekmez. Yani biz Atatürk'ün çocuğuyuz. Bizde çare tükenmez. Bizim genetiğimiz düzgündür. Biz bir kolayını buluruz istesek. Bence bir arkadaşımız çıksın ve gereğini yapsın. Biz de yardımcı olalım. Evet. Evet, evet hocam çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sizlere de dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben izninizle ayrılıyorum artık. Belki arkadaşlar tekrar kırdığım arkadaşlardan özür dileyerek İyi günler herkesten özür hocam. istiyorum. Herkese iyi Saygılar.